Herkese merhaba arkadaşlar ve Tanrı Orta Doğu'yu Yarattı serisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam uzun bir aradan sonra Töre Sivrioğlu ile birlikte yapacağız bu yayını. Hoş geldin Töre. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ederim. Hoş bulduk Hediye. Şimdi bu akşam antik Yahudi tarihini konuşacağız. Yahudiler tarih sahnesine nasıl çıktılar, neler yaşadılar, bütün bunları konuşacağız. Daha doğrusu Töre anlatacak, biz dinleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Töre, sorulara geçmeden önce ya da Yahudilerin tarih sahnesine çıkışı faslına geçmeden önce bazı kavramları belki bize açıklarsan daha iyi olur, anlamamız daha kolay olabilir. Mesela sık kullanılan İbraniler, İsrailoğulları, Yahudi, Musevi, bunların hepsi aynı anlama mı geliyor, farklı anlamlara mı geliyor? Bu kavramları bize biraz açıklayabilir misin? İbranilerden başlayalım mesela. Ne demektir İbrani? Bu toplumun tarihi çok uzun olduğu için hani 4000 yıla yayılan bir geçmişe sahip oldukları için farklı zamanlarda, farklı coğrafyalarda kendileri ya da komşuları onlara farklı isimler verdiği için ortada bir kavram zenginliği var ve karmaşası var. Bunlar bazen birbirleri yerine kullanılmakla birlikte aralarında küçük nüanslar var. Ama birbirleri yerine kullanılması da yani çok büyük bir yanlış değil. Ama yani konunun uzmanları tabii biraz daha dikkat ediyorlar. Yani en eski tabir İbrani. Bu işte Arami kayıtlarında akatlar, işte eski Mısır'da falan karşılaştığımız isimlerden bir tanesi İbrani. Yani Yahudiler için ilk kullanılan tanım bu. Fakat bunun bir etnik tanım mı? Ki bunu hani seninle daha başka programlarda da konuşmuştuk. Antik çağda kullanılan terimlerle bizim bugün onları yüklediğimiz anlamlar hep aynı olmuyor. Mesela hani şimdi mesela Tatar dediğimiz zaman biz bir ulus düşünüyoruz. Tatarca konuşan Hı hı. falan. Halbuki Orta Çağ tarihçisi atına binip sağa sola işte sefere çıkan herkese Tatar demiş yani. Yani Moğol, Türk, İskit hepsine Tatar demiş. Bu İbrani de bir açıklama göçmen anlamına geliyor deniliyor. İşte nehri geçenler, göçebe olanlar falan. Muhtemelen Yahudilerin ataları göçebe oldukları için, hayvancılıkla uğraşan göçebeler oldukları için onlara verilen bir isim. Ama dediğim gibi yani çok emin değiliz. Tam olarak onları mı anlatıyor yoksa bölgedeki göçmenlere genel olarak verilen bir sosyolojik tanımlama mı? Yahudi ve Musevi konusunda nüanslar var mı bilmemiz gereken? Şimdi Tevrat'ın peygamberler silsilesinden geliyor isimler hep. Örneğin bu işte kullanılan şimdi İbrahim peygamberin soyundan geliyorlar. Hani bilenler biliyordur. İbrahim'in iki oğlu var. Daha doğrusu İbrahim'in çok uzun bir süre çocuğu olmuyor. İşte şeye göre yani mitolojiye göre 90 yaşına kadar mı 100 yaşına kadar mı ne çocuğu olmuyor. En sonunda Sara diye bir eşi var. Şimdi Hı hı. Yahudi şeriatı normalde çok eşçile izin vermiyor. Ama işte bu kısırlık, çocuk olmaması falan gibi durumlarda çocuk olabilmesi için ikinci eşe cevaz veriyor, izin veriyor. Yani istisnai bir durum olarak. İbrahim de ikinci bir eş alıyor. Yani şey alıyor işte Hacer'i alıyor ya da Hagar diye geçiyor şeyde. Böylece sonra da iki çocuğu birden oluyor yani. O bir mucize eseri o yaşta. İki çocuğu birden oluyor. İşte bir çocuğu İshak bu Yahudilerin atası olarak geçiyor mitolojide. İkinci çocuğu İsmail de Arapların atası olarak geçiyor. Yani aslında bunlar nasıl diyeyim iki kuzen halk ırk gibi bir şey mitolojik olarak karşılaştırdığımızda. İşte bu İshak'ın soyundan Yakup geliyor. Yakup'un diğer adı ünvanı İsrail. Daha doğrusu İsrail. İşte bu İbrahim soyundan gelen Yakup'un diğer adı İsrail. Bu sondaki el takısı Sami dillerinde Tanrı demek. Ya mesela Babil'de işte İludur. Ne bileyim Süryanice Allahu, işte Arapça Allah, ilah. Hepsi aynı kökten geliyor. Bunun el ya da Elohim İbranice'de Tanrı demek. Yani o elle bitenlerin hepsi Tanrı'nın, mesela İsrail hatırladığım kadarıyla Tanrı ile güreşen ya da Tanrı ile işte ona kafa tutan, Hı hı. Tanrı'ya kafa tutan anlamı var ya. Samuel falan gibi isimlerin hepsinin
Sondaki o el takısı Tanrı anlamına geliyor. İşte o yüzden İsrailoğulları da deniliyor. Yani Yakup peygamberden dolayı. İşte onun soyundan Yahuda geliyor. Yani Yakup'un oğluydu galiba. O yüzden Yahudiler de deniyor. Onun soyundan işte en sonunda Musa geliyor. O yüzden de Museviler de deniliyor. Yani bütün bu terimler kullanılıyor farklı dönemlerde. Hepsi Tevrat'taki peygamberler silsilesinden alınmış isimler. Evet. Tam böyle kavramları, terimleri açıklarken en önemli kavramlardan biri de semi-antisemitik meselesi. Günümüzde de mesela çerçevesini bir türlü belirleyemediğimiz, ne antisemitiktir ne değildir bir türlü karar verilemeyen bir konu bu. Bize bir açıklar mısın Töre? Antisemitik ne demektir? Ya da semitik ne demektir? Semi ne demektir? Ya bu gene Tevrat'a geri dönüyoruz. Oradaki gene peygamberler silsilesinde işte bu Nuh'un oğulları var. Ham, Sam, Yafet. Bunu işte dil bilimciler 19. yüzyılda bu senle Hint-Avrupa dillerini çok konuşmuştuk. Aryan dilleri ailesi falan. Evet. Buna benzer bir de bir dil ailesi de bu yakın doğuda yani Orta Doğu denilen coğrafyada var. Nuh'un oğullarına atfedilen isimler mesela işte Ham Mısır tarafına göç ediyor ki mesela Mısır'da Ham'ın soyundan gelen biri aslında Misraim, Micraim diye biri var Ham'ın soyundan. Mısır adı da oradan gelir. İşte Kuş mesela işte Nübye taraflarına diyorlar. O da Ham soyundan. Orada konuşulan dillere Hami dilleri ya da Hamitik, Hemitik diller deniyor. İşte bu Nübye dili ne bileyim galiba işte eski Mısır Kıpti dili falan. Onlar Ham sülalesi. Bir de Sam var. Yani Samiler. Onlara da dil bilimciler yani bizim işte Akatça, Asurca, Aramice, Babil, Süryanice, Babilce, Süryanice, Fenikece yani aslında Kenanca, İbranice, Arapça gibi dillerin tamamına verilen bir isimdir yani Semitik dil ailesi. Bunlar hep Samiler denilir. Tabii antisemitizm denilirken Avrupa'da 19. 18. yüzyıllarda ve daha öncesinde Sami halkı olarak en iyi Yahudiler tanındığı için yani Avrupa'da çok fazla Arap yok. Yani İtalya ve İspanya gibi komşu bölgeleri saymazsak yani Kuzey Avrupa'da falan Araplar yaşamadığı için ama Yahudiler bütün Avrupa'ya yayıldıkları için işte Polonya'da falan çok kalabalıklardı. O yüzden hani Sami denilince ilk akla Yahudiler geliyordu. O yüzden anti-Sami, antisemitik düşünce ideoloji de kendine referans olarak Yahudileri aldı. Eğer bugün oluşsaydı mesela antisemitizm gibi bir şey, muhtemelen bugün Avrupa'da Arap göçmenleri daha çok olduğu için onları da kapsayacak şekilde yeniden yorumlanırdı ki öyle yorumlayanlar da var. Ama bugün antisemitizm denince yani sadece muhatap olarak Sami ailesinin parçası olan sadece Yahudiler akla geliyor. Yani Araplar ya da Süryaniler akla gelmiyor. Evet. O gün Yıldırım demiş ki İshak gülüş ya da güler anlamına gelir. İbrahim'le Sara melekler bebek müjdesi verdiğinde Sara mitolojiye göre gülmüş ve bu yüzden de çocuğa İshak ismini vermişler. Ya onlar tabii şimdi Tevrat'ın anlatım diliyle Kur'an'ın anlatım dili de farklı. Tevrat'ın olaylara yaklaşımıyla Kur'an'ınki farklı. Mesela işte Tevrat'ta İbrahim İshak'ı kurban etmeye götürüyor. Çünkü o daha değerli bir oğul olarak geçiyor. Çünkü en değerli o çocuğu kurban etmen gerekiyor ya. Değersiz en değerlisini. Fakat işte Kur'an'da İsmail'i kurban etmeye götürüyor. Çünkü yani o Kur'an anlatımında İsmail değerli çocuk yani Arapların atası. O yüzden hani o iki halk aynı konuları farklı yorumlarla anlatabiliyor. O yüzden bir de Tevrat dışında da bir İsrailiyat geleneği de var mesela işte Talmudlar var. Başka Hı hı. menkıbeler var. Yani Tevrat da tek kaynak değil, Kur'an da tek kaynak değil. Yahudi tarihiyle ilgili farklı alternatif dini metinler de var. Bunlar arasında hani yorum farkları da olabilir. Evet. Şimdi gelelim antisemitizm meselesine. Özellikle Avrupa'da uzunca yüzyıllar boyunca Yahudilere Tanrı katili de denmiş. İsa'nın katledilmesi, öldürülmesiyle ilgili ciddi katkıları olduğu düşünülmüş. Bunun dışında işte bir takım iftiralar da var. Mesela
işte çocuklar kaybolduğunda Yahudiler kesip yemiştir çocukları vesaire şeklinde. Bu antisemitizm özellikle Avrupa'da neleri kapsıyordu, nelerle karşılaşıyordu Yahudiler? Antisemitizm aslında Hristiyanlıktan önce başlıyor. Yani Roma dünyasında Roma Akdeniz medeniyeti sırasında Yahudiler genel o Helenistik dönemde Yunanlılar, Romalılarla uyum sorunları yaşayan bir toplum. En azından Yahudilerin tutucu kesimleri. Çünkü şöyle düşünün, Akdeniz dünyasında herkes birbirinin din ve kültürü içine karışmış. Mesela İranlıların işte Ahura Mazda'sıyla Helenlerin Zeus'u karışmış. Zeus Oramazes, ortak bir tanrı ortaya çıkmış. İşte Zeus'la Isis, Osiris tapımı karışmış, Serapis tapımı ortaya çıkmış. Helenistik dönemde bağdaştırmacı kültür var. Yani herkes birbirinin tanrılarına inanıyor. Sorun yok yani. Hani 1000 tane tanrıya da inansanız mesele yok. Bu toplumlar arasında sadece Yahudiler biz sizin tanrılarınıza inanmayız. Bizim tek bir tanrımız var. O da Yahve'dir. Yehova ya da Rab. İşte o da farklı Tevrat'ın farklı bölümünde farklı isimle anılır. Biz sadece buna inanırız ve diğerlerini kabul etmeyiz diyorlar. Diğer toplumlar buna şaşırıyorlar yani. Mesela onlar Yahve'yi de kabul etmeye hazır. Yani mesela Zeus'la Yahve'yi birleştirmeye çalışıyor Seleukoslar. Çünkü onlar için böyle bir sorun yok. Fakat Yahudiler bunu kabul etmiyorlar. Yani bizim tek bir tanrımız var ve biz başka tanrıya tapmayız. Zaten Tevrat'ta yanlış hatırlamıyorsam şey diyor. Ben kıskanç bir tanrıyım. Hani benden başka bir tanrıya tapmayacaksın falan. Neyse mesela herkes evleniyor. Yahudiler başkalarıyla evlenmeye soğuk bakıyorlar. İşte ortak yemek yemiyorlar. İbadethanelerine işte paganları almıyorlar. Diğer dinlerden insanları almıyorlar. İbadethanelerine onları almamaları, dışarıdan insan sokmamaları bunların ibadetleriyle ilgili bir efsun oluşturuyor. Yani bunlar niye bizi içeri almıyorlar? Çünkü Apollon tapınağına gidiyorsun, Isis tapınağına gidiyorsun ama şeye giremiyorsun. Süleyman mabedine giremiyorsun. Bu sefer hani bir gizem oluşuyor ve antik çağ yazarları, daha Hristiyanlık yok yani, pagan yazarlardan bahsediyorum. İşte Yahudilerin orada hayvan ve insan kurban ettiklerini, işte kan banyosu yaptıklarını, çocukları kaçırıp kurban ettiklerini falan iddia ediyorlar. Çünkü gidip göremedikleri için. Bu yalıtıklık ve dış dünyaya kendini kapama gayesi onların aleyhine oluyor ve onlar hakkında böyle uzun yüzyıllar devam eden bir takım mistik hikayelerin yerleşmesine yol açıyor. Bir de sünnet olmaları antik dünyada çok tepki görüyor. Çünkü Yunanlılar ve Romalılar insan bedeninin kutsallığına inanıyorlar. Sünneti bir çocuk sakatlama yöntemi olarak görüyorlar. Ara ara bazı Roma imparatorları sünneti yasaklamıştır. Fakat devam ediyor gene yani o yasaklara rağmen. Ve şöyle düşün, antik dünyada beden kutsal kabul edildiği için hani mesela olimpiyatlara oyuncular çıplak giderdi. Yahudiler bu yüzden hani günah olarak gördükleri için çıplaklığı olimpiyatlara katılmıyorlar. Tutuculardan bahsediyorum bu arada. Bütün Yahudilerden değil. Heykel yapmıyorlar, resim yapmıyorlar. Çünkü öyle de bir tartışma da var. Tevrat'ta yani heykel ve resmin yasak olduğuna dair. Bütün bunları alt alta yan yana topladığımızda yani antik dünyanın insanı için Yahudi çok ilginç biri. Mizantropik diyorlar onlar için. Böyle yani insanlardan uzak duran, içe kapalı falan. Ve genelde de olumsuz yaklaşıyorlar. Yani antisemitizmin kökenleri aslında Helenistik çağlara kadar yani Yahudilerle ilk temasa geçen Yunan yazarlarına kadar geri gidiyor. Ama bunun zirve yapmaya başlaması Hristiyanlıkla tabii. Yani onu ayrıca incelemek gerekiyor. Yani paganların antisemitizmi Oraya geleceğiz zaten birazdan Hristiyanlık Hristiyanların meselesine. antisemitizmin yanında çok masum kalır yani. Şimdi tam da bu noktada bir soru gelmiş. Rudi Erer demiş ki Yahudiler niye bu kadar oldukları toplumlardan kendilerini uzak tutuyorlar? Güvenlik ve dini sebeplerin dışında bir sebep var mı diye sormuş. Şimdi sen de biraz önce kendilerini izole ettiklerini, dolayısıyla bundan da kaynaklı olarak bir takım Yahudilerle ilgili efsanelerin ortaya çıktığını söyledin. Yani niye bu kadar izole ediyorlar kendilerini? Tanrı öyle emrediyor. Yani Hmm. Tevrat'taki Tanrı başkalarıyla mesafe koyması. Ya sünnet de o zaten.
Yani ayrı olacak. Çünkü bütün mesela kabilelerde bu antropolojik olarak incelendiğinde mesela bazı kabileler kulak memesini keser. Bazı buruna delik açar. Bazı biliyorsun boynunu uzatır. Yani Hı hı. dünyadaki birçok kabile diğerinden kendini ayırmak için bedensel bir takım değişiklikler yapar. Sonra Hristiyanlar bunu reforme edip vaftiz yapacaklar. Yani böyle hani bedeni değiştirmeden sadece bir sembolik, simgesel bir kabileye katılım törenine dönüştürecekler ama yani bu Yahudi geleneği daha eski köklere indiği için daha böyle yani arkaik geleneklere dayandığı için orada daha hani böyle bedeni de o değiştirme sebebi de o. Yani açık olarak belli olmak, dışarıdakilerden farklı olmak, karışmamak. Ama bu arada bütün Yahudi toplumu böyle değil. Yani şimdi onu yanlış bilgi vermeyelim. Kabaca yarısı böyle. Yani antik çağdaki Yahudilerin yarısı da Yunanca isim alıyor, çocuklarını tiyatroya gönderiyor. Mesela çift isimli şeyler var işte. Adamın bir adı Saul, bir adı işte Theodotos. Bir adı Herakles, bir adı Abraham mesela. Mezar taşlarında böyle yani Helence, İbranice karışık isimler almış. Hatta sadece Helence isim kullanan. Zaten mezar taşlarına falan bakınca da İbranice fazla isim kullanan yok. Bir süre sonra birçoğu bunların o ortak kültüre katılma emareleri gösteriyor. Yani Helence konuşuyorlar, tiyatroya gidiyorlar. Filon gibi felsefeciler yetişiyor İskenderiye'de. Yani kozmopolit Yahudi de var. Hı Tiyatro, hı. olimpiyatlara giden o yerleri var mesela. Anadolu'da birçok tiyatronun Yahudilere ayrılmıştır, İbranilere ayrılmıştır diye şeyleri vardır. O yazılar hala durur. Yani Locaları. tabii locaları ayrı şeyleri var ama buna kızan hahamlar da var. Yani asla tiyatroya gitmemesi gerektiğini, hamamlara gidip paganlarla aynı yerde yıkanmamaları gerektiğini, ortak sofraya oturmamaları gerektiğini söyleyen hahamlar da var. Yani bu Yahudi toplumunda hem o ortak yaşama katılmak isteyen bir orta sınıf böyle zengin, tüccar ya da okumuş yazmış tabakalar da var. Buna katiyetle böyle karşı çıkan, bunu bir ihanet olarak gören tutucu çevreler de var. Talmud'daki tartışmalarda genelde üç haham her konuyu tartışır. Bir haham şey der, cimnazyuma gidilir mi? Yani spor müsabakalarına gidilir mi der. İkincisi kesinlikle gidilmez der. Birincisi gidilebilir der. İkincisi kesinlikle gidilmez der. Üçüncüsü gidilsin ama edep yerleri örtülsün der. Yani bu Hegel'in tez, antitez sentezi. Biri tiyatroya gidilir mi diye bir soru sorulur. Biri gelir sorar. Birinci haham asla gidilmez der. İkincisi gidilebilir der. Üçüncüsü gidilebilir ama ayrı bir yerde oturmak şartıyla. Yani şeylerle karışmayacaksın. Ya da ne bileyim Hı hı. işte Helenlerin pişirdiği balık yenilir mi? Ya bir pagan sana balık hediye etti, o yenir mi? Biri der ki yenilmez çünkü Şabat günü tutulmuş olabilir. Bilemezsinler. Öbürü kesinlikle el sürülmezler. Öbürü yenilebilir ama işte Şabat günü tutulmaması şartıyla falan der. Yani hep böyle bir itirazcı, onaycı, bir de böyle sentezci bir şey tartışması vardır. Yani Talmudlar böyle hayali bunlar tabii. Ya da bir kısmı Hı gerçekte hı. olabilir. Evet. Bu arada kendi sağına biraz kayar mısın? Ekrandan çıkmaya başladın çünkü. Ah, İyi mi? teşekkür ederim. Evet, Tamam. gayet iyi oldu böyle. Şimdi gelelim yavaş yavaş Yahudilerin tarih sahnesine çıkışına. Nereden başlamak istersin? Ya şimdi Tevrat'a güvenecek olursak hani milattan önce 2000'lere kadar iniyor ama yani Tevrat'ın tek tanığı Tevrat. Yani Tevrat'ı biz işte Asur, Babil, Mısır kayıtlarıyla böyle karşılaştırıp doğrulayamıyoruz. Zaten teologlarla, ilahiyatçılarla arkeologların, eski çağ tarihçilerin 19. 18. yüzyıldan beri bu yeni bir şey değil. Temel çatırdama noktaları bu. Şimdi bir taraf Tevrat'ta yazan her şeyi doğru kabul edip bir kronoloji oluşturuyor. Hı Hatta hı. biliyorsun bu Orta Çağ'da işte milattan önce 4004'te dünya yaratılıyor. Orta Çağ inanışına göre. Bütün o peygamberlerin yaşamlarını üst üste alt alta ekleyerek bir kronoloji oluşturuluyor ve buna göre işte 4004 milattan önce 4004'te yaratıldığına göre dünya işte Nuh yaklaşık milattan önce 3000'lere denk geliyor.
Yani bizim Sümer çağına, ki bazı arkeologlar biliyorsundur yani Nuh tufanının Sümer'de izlerini çok aradılar. Çünkü su baskını olan yerler var gerçekten de. Hani Mezopotamya'da nehir baskınları, acaba bunu mu anlatıyor falan diye. Bu arada hani Yahudilerin kökeni de Mezopotamya. Hani biz Mezopotamya deyip duruyoruz ya. Onların da aslında yani kendilerine ana vatan olarak gördükleri yer Mezopotamya. Yani İbrahim Mezopotamya'dan yola çıkarak bir kavis çizerek hani gene İsrailiyata, Arap geleneğine, Yahudi geleneğine göre Urfa'ya da uğrayarak oradan işte Kenan bölgesine ya da işte Filistin bölgesine iniyor. O yüzden hani köken şey bize hani Ur kentinden, o bölgeden göç eden Irak. bir, evet, bugün modern Irak bölgesinden gelen bir halk oldu yani. Bu tabii arkeolojik olarak bunların ispatları yok. Çünkü zaten bunlar pek sanat üretmiyorlar. Hani şey tartışmasını sona erdirmiş değiller. Yani işte tasvirler vesaireler. Bu arada onu da yapmışlar. Hani Tevrat'ta açık yasak bazı şeyler olmasına rağmen Yahudi sanatında insan tasvirleri var. Yani bu işte mozaikli sinagoglar var, kabartmalar var. Dura-Europos sinagogu mesela, bu Suriye'dedir. Fırat Nehri'nde, o içi boy fresklerle dolu. Yani Helen Roma etkisiyle, o dönemin modasıyla biraz daha böyle dışa açık olan inananlar, müminler diyelim. Daha böyle artık ne diyeyim yani, şimdi mutedil mi diyeyim, liberal mi diyeyim, neyse işte anlayın. Onlar mesela resimli sinagoglar da yapmışlar. Peygamberlerin tasvirlerini de yapmışlar. Mesela İsrail'de bir kazıda e, Davut peygamberin bir mozaiği bulunmuştu. Hatta mozaiğin kafasını şeyler çaldılar, hırsızlar. Kimin yaptığı belli değil. Herkes birbirini suçluyor. İşte Mısır ordusu, İsrail Mısır'ı suçluyor falan. Değerli diye yani, o tarih eserler şey oldu. Buna rağmen yani figürler de yapmışlar yani Yunan-Roma etkisinde. Ama tarihi belgeler, yani Tevrat'ı saymazsak eski Mısır'da bazı papürüslerde milattan önce 600'lerde 700'lerde Yahudilerden net bir şekilde bahseden papürüs belgeler var. Yani isimlerden anlıyoruz, özel isimler. Bir de bunlar paralı askermiş Mısır'da. Elefantin diye bir şehir var Mısır'da. Bu bir Yahudi kolonisi, asker kolonisi ama. Mısırlılar kendileri pek savaşmayı sevmedikleri için İbrani askerler alıp savaştırmışlar. Daha böyle tarihi belgeler biraz daha milattan önce 700'lerde 800'lerde başlıyor. Gene bu Yunan yazarların bunlar hakkında, mesela Herodot'un sünnet olan kabileler diye bahsettiği bir kabile var. Tam Yahudiler mi yoksa Mısırlılar mı anlayamıyoruz ama muhtemelen Yahudilerden bahsediyor orada. Yani Tevrat'ı saymazsak tarihi belgeler biraz daha milattan önce 1000 yılı içinde başlıyor. Eğer bu İbraniler Yahudiler değilse tabii. Eğer İbranilerden kasıt Yahudilerse şeyden beri varlar. Asur kayıtlarında falan da varlar yani. Peki yani İbrahim ya da İshak peygamberler gibi önemli figürler, önemli karakterler gerçek kişiler mi, yoksa sadece dini mitolojide ya da dini kitaplarda geçen karakterler mi? Yani gerçek tarihte var mı bunlar? Yaşamışlar mı? Yani bunların Tevrat dışında yaşadıklarına dair bir alternatif komşu kültürlerden bulunabilen bir yani doğrulayıcı bir şey yok. Yani başka kültürlerde bunlardan bahsetmiyorlar. Bunların tek dayanağı Tevrat. Yani biz bunlara kaynak olarak mesela Mısır'da Mısır belgeleri Musa'dan hiç bahsetmez. Ya bu biliyorsun 100 yıldır konuşulan bir konu. Yani yeni konuşulan bir şey değil. İsim olarak böyle geçmez. O yüzden işte ne düşünülüyordu bir dönem, acaba Musa işte Firavun Akhenaton'un bir rahibi miydi? Çünkü işte Mısır Firavunu Akhenaton tek tanrı inanıyordu. Milattan önce 1200'lerde olması lazım o saltanatı. 1260'lar mı? 1250 o civarlar ya da 1300'ler başı gibi. Böyle bazı ipuçları var. Yani mesela Tevrat'ta Mısır krallarına Firavun deniliyor biliyorsunuz. Aslında Arapçası Firavun. İbranicesi Parao gibi bir şey. Ve gerçekte yani zaten Mısırlar Parao falan bir kelime kullanıyorlar ama
Aslında Mısırlılar firavunlara Neb diyorlardı. Fakat bu 18. 19. hanedandan sonra firavun ünvanı kullanılmaya başlanmış. Tam da o dönem arkeologların eski çağ tarihçinin, yani Musa'nın yaşadığı dönem olabilir dediği döneme denk geliyor. Yani milattan önce 1300'ler. Hatta ben şöyle bir kolaylık olsun diye şöyle söyleyeyim. Kitab-ı Mukaddes arkeolojisi, yani bu peygamberlerin gerçek olduğunu inanan batılı çok arkeolog var bu arada. Hani Hristiyan inanışına sahip, Yahudi inanışına sahip. İbrahim için milattan önce 2000 civarı, yani böyle bizim işte Sümer Rönesansı dediğimiz döneme falan denk gelen bir tarih veriliyor. Böyle kuşak kuşak aşağı doğru indiğinizde işte Musa için yaklaşık milattan önce 1300-1200 arasında bir tarih veriliyor. Yani Yusuf da doğal olarak bundan hani bir 200 yıl önceye falan denk gelmiş oluyor. Sonra Musa'nın Mısır'dan işte Yahudileri çıkarıp Filistin'e geri döndürmesi olayından sonra da burada artık küçük Yahudi krallıkları yani kuruluyor ve bunlar bir süre sonra büyüyor. Tahminen Saul, Süleyman, Davut gibi Davut Süleyman gibi peygamber krallarında işte 9. yüzyıl, milattan önce 9. yüzyılda hüküm sürdükleri tahmin ediliyor. Ama dediğim gibi Kanıt yok. arkeolojik kanıtlar yok. Kanıt olmamasının bir sebebi de şu. Aslında ya olabilir de kanıt, ama şu an bunların krallığı, yani Saul, işte Davut ve Süleyman'ın krallığı döneminin Kudüs'ü, yani o zamanki adıyla Yaruşalim'i, tamamen İslami dönemlerin altında. Yani bugün de hiçbir baba yiğit ya İslami dönem yapılarını kaldırıp da ben aşağıya ineceğim bakayım bunlar var mı yok mu diyemez. Biliyorsun sen o konuları benden daha iyi biliyorsun. Yani orada bir çivi, Estağfurullah. bir taş sökülse hani büyük olaylar oluyor doğal olarak. Tabii Yani çatışma çıkıyor. işte o yüzden hani orada arkeolojik kazı falan yapılamıyor. Yapılamaz da. Çünkü öyle bir şey yapabilmeniz için Emevi ve sonrası dönemi olan Kudüs'ü söküp aşağı inmeniz lazım. O da herhalde bu şartlar altında büyük bir, ne bileyim, yani olacak bir iş değil. Savaş Yani çıkarır yani. Aynen. yani varsa bile buna dair kanıtlar, yani eski Süleyman Krallığı ve Süleyman Mabedi'ne ait kanıtlar. O milletin ağladığı duvar Süleyman dönemindeki mabet değil zaten. O ta Roma devrinde yapılmış, Herodes zamanında yapılan yapı o. Yani şey onun da altında. Yani şu değil, yani mesela Mescid-i Aksa'yı kaldıracaksın, karşına öyle de değil. Onun da altına inmen lazım. Çünkü o gene Roma katmanına ineceksin önce. Roma katmanından şeye ineceksin. Eski Süleyman Krallığı dönemine ineceksin. O da yani dediğim gibi olacak iş değil. Evet. Evet, peki şeye gelecek olursak tam da madem Kudüs'ten bahsediyoruz, Yahudilerin Filistin'e yerleşmesi meselesine ilişkin ne anlatırsın bize? Yani Filistinler kimdir gibi bir soru da ortaya çıkıyor tabii burada. Şimdi Yahudi toplumunun ilk buraya gelmesi İbrahim zamanı. Yani işte o zaman eğer İbrahim peygamber işte milattan önce 2000'lerde yaşadıysa o dönem yerleşiyor. O dönem adı Kenan zaten. Yani Kenan bölgesi diye geçiyor. Yerleşiyorlar. Sonra işte bilinen hikayelerdir. İşte Yusuf döneminde Mısır'a göç etmeye başlıyorlar. Mısır'da zenginleşiyorlar, güçleniyorlar. Sonra Mısır'dan işte kovuluyorlar ya da kendileri çıkıyor gidiyor. Bir şekilde buralara işte Tanrı'nın, yani Musa'nın liderliğinde geri dönüyorlar. Geri döndüklerinde de bir takım halklarla karşılaşıyorlar. Bir sürü toplumsal, işte mesela Hebronlar var. Kim Hı hı. olduklarını bilmiyoruz. Edomlar var, pardon, Edomlar var. İşte Hattiler, Hetitler var. İşte o sonradan arkeologlar onları buldu. Hitit. Yani Ugarit, Ras Şamra, işte o bölgelerde yaşayan Hititlerden bahsediyoruz. Filistler var. Bunlarla savaşıyorlar. Yani işte şimdi tabii o Filistler bu Filistinler değiller. Yani o Filistlerin kim olduğunu biz bilmiyoruz. Onlar deniz kavimleri diye geçiyor. Özel isimler falan, mesela hani o meşhur Davut'la Golyat'ın karşılaşması vardır. Çok meşhurdur o, Rönesans sanatında falan da. Hani Davut çelimsiz, cılız bir çocuktur.
Filistlerin en büyük kahramanı olan Golyat'ın karşısına çıkar. Golyat böyle 2 metrelik falan dev bir savaşçıdır. Filmleri falan da yapılıyor sürekli bunların. Ama Davut işte onu bugün Filistinli şeylerin, militanların da kullandığı bu Batılıların slinger dediği sapan var ya, o sapanla öldürüyor Golyat'ı. Yani bu da ne anlatıyor? Yani çok beden gücü değil, işte zeka ve inanç, kararlılık falan gibi öyle bir mit. İşte o Filistler kimdi? Onları bilmiyoruz. Çünkü dillerinden kalan pek bir bize bilgi yok. Ama batıdan geldiklerini, yani Avrupa Akdeniz üzerinden gelen deniz kavimleri hareketiyle gelen bir toplum olduğunu biliyoruz. Filistlerle İsrailoğulları işte o dönem kabaca milattan önce 1200'den 800'e 700'e kadar çok uzun dönemler boyunca hem savaşıyorlar hem evleniyorlar, karışıyorlar. Yani evlenmek yasak olmasına rağmen evlilikler var bir şekilde. Hatta hani şöyle bilinir. Yahudiler misyonerlik yapmaz. Hani başkalarını dine katmaz diye bilinir ama antik çağda o kadar net değil o. Çünkü birçok kişiyi de mesela o Edomluları falan Yahudileştiriyorlar, asimile ediyorlar. Filistlerin bir kısmını kendi işlerinde eritiyorlar. Bu bölgeye Filistlerden dolayı Romalılar Palestina'da diyor. Palestina Romalıların bu bölge için kullandıkları bir isim. İsimlerden biri. Daha doğrusu bugünkü modern İsrail'in kuzeyine Romalılar Palestina, güney bölgelerine de Yudea diyorlar. Yani Yahudi ülkesi ve Palestina diyorlar. Bunların sınırları dönem dönem değişiyor. Yani böyle şey bekleme. Yani Türkiye'nin Balıkesir ili, Bursa ili sınırı gibi şeyler bekleme. İç içe geçmiş tanımlar. Fakat zamanla Romalılar Yudea adını yavaş yavaş silip Palestina adını daha çok kullanmaya başlıyorlar. Onun sebebi de bu çok büyük Yahudi ayaklanması, milattan sonra 66'larda başlayan. O bölgedeki Yahudi ayaklanmasından sonra birçok ismi değiştiriyor Romalılar. İbranice isimleri silip yasaklayıp yerlerine başka isimler, mesela Palestina adını Romalıların kullanma tercihi bu. Bu isim antik çağda unutulan bir isimken, yani Palestina, modern Arap milliyetçiliği sahiplenmesiyle tekrar canlanan bir isim. Yani tıpkı Trablusgarp'a artık Libya denilmesi, Biladül Suriye denilmesi gibi. Yani o Latince isimlere geri dönüş, antik çağ isimlere geri dönüş modası. Çünkü niye? Bir ulus yaratabilmeniz için böyle kabilevi isimleri değil de böyle coğrafyaya dayalı isimleri kullanmak daha böyle cazip ya. O yüzden hani modern dönemlerde Araplar bu ismi sahiplendiler. Ve içselleştirdiler, gerçekten de oturdu yani artık yerleşti. Ama bu şu değil yani hani o bugünkü Filistinliler 2000 milattan önce 2000'lerde 1500'lerde oraya geldiğini tahmin ettiğimiz Filistlerle sadece bir coğrafyanın ortak ismini taşıyorlar ki bu konuyu biz seninle daha önceki atölye şeylerde çalışmalarda konuştuk. Evet. Yani Trakya örneği gibi mesela. Yani bugün hala işte Edirnelilere Trakyalı diyoruz ama onlar tarihi Trak kabilesi soyundan geldikleri için değil. Yani o coğrafyanın adını benimseme anlamında. Ama tabii bu Arapların bu açıdan onlar için olumlu bir şey. Çünkü yani burada dünya tarihinde yani böyle tarihsel meşruluk tartışmaları var biliyorsun. Hani ilk önce ben geldim. O yüzden hani ben haklıyım ki yani kişisel olarak eleştirilebilir yani bir insanın haklı olması için illa oraya ilk önce gelen kişi olmasına gerek yok. Yani o ayrı bir konu. Ama insanlar böyle düşünüyor genelde. Yani bir bölgede en eski kim varsa işte ilk kim oradaysa o meşru haklı olur anlamda. Yahudiler doğal olarak kendilerinin hani ta İbrahim peygamberden beri orada olduğunu söylüyor. Arap tarafı da Filist kimliğine, kültürüne sahip çıkarak onlar da işte milattan önce falan tarihten beri aslında orada olduklarını söylüyor. Mesela Osmanlı döneminde, İslami dönemlerde Araplar bu iddiada değillerdi. Araplar o dönem İslam fetihleri döneminde yani 650 civarında bölgeye yerleştiklerini
söylemekten ne bileyim çok geri çekilmezlerdi. Umursamazlardı yani böyle şeyler. Ama tabii modern döneme gelince 650'lerde gelmeleri karşı tarafı sanki meşru kılıyormuş gibi olduğu için tarihsel Filiz kabilesi ne bileyim işte Türkler bizimkilerin işte bu Hattilere, Hititlere sahip çıkması ya da işte sen defalarca konuşuyoruz işte Kürt halkının işte Medlere, Mitanilere sahip çıkması gibi. Yani herkesin kendine bir şey araması gerekiyor. Bir bakıma da normal yani doğal. Her yerde var bu yani. Peki vaat edilmiş topraklar neresi tam olarak? Yani bunun şeyinde bu anlatının temelinde ne var? Sadece Vallahi Tevrat'la alakalı, dini metinlerle alakalı bir şey mi? işte onu ben de bilmiyorum. Onu herhalde kimse de bilmiyor. O tam şeylik bir soru. Tam böyle hani çünkü 1 iki milyon nehir dolarlık arası soru. yani evet Hı hı. iki nehir arası. Hani biri diyor Nil'den işte Şeria Nehri diyor. Biri Nil'den Fırat diyor. Mesela hani İsrail'in yayılmacı siyasetine dönük eleştirilerde şey iddia ediliyor. Yani onların bundan Nil'le Dicle'ye kadar uzanan çok büyük bir alanı düşündükleri savunuluyor. Yani büyük Hı hı. şeyde yorumu bu. Hani büyük Ortadoğu, küçük Ortadoğu gibi tanımlar var ya herkese göre değişiyor. O yüzden onun net bir cevabı yok. Yani orada hani nasıl diyeyim mütevazi açıklaması Nil ve Batı Şeria arası. Hatta tabii tam Nil de değil ya. Ama geniş açıklaması Fırat'a, Dicle'ye kadar uzuyor. Ya o yüzden onu bilmiyorum. Yani gerçekten kafadarda ne geçiyor? Şeyleri ne hissettiriyor? Yani mesela milliyetçi, ırkçı, şovenist, yayılmacı İsrailli partiler siyasi hareketler için herhalde düşündüklerinden daha büyük, daha makro bir şey Evet. düşündükleri kesindir yani. Peki yine benzer bir soru soracağım. Az önce biraz bahsettin ama Süleyman ve Davut e, krallıklarına ilişkin bize ne anlatabilirsin? Ne biliyoruz bununla ilgili? Ya bu konuda da tek şeyimiz Tevrat. Çünkü oradaki anlatımlar yani orada çok ayrıntılı anlatım var. Hı, Yani ama Süleyman orada şey bir karakter tabii. Hem peygamber hem kendisine taht verilmiş ve bu nedenle de Orta Çağ'da e, baş rahip ve baş yargıç, işte başkomutan gibi yetkilerin bir kişide toplanmasının bir simgesi olmuştur Süleyman. O hı, yüzden hı, Osmanlı padişahı da kendine hani o ismi taşımaktan onur duyar. Justinianus'un Ayasofya'yı yaptığında işte ey Süleyman seni geçtim dediği rivayet edilir. Yani tarihteki en böyle güçlü büyük isimlerden biri tabii Solomon İbranicesi de. Neyse hatta Solomon olması lazım şeyle. Çünkü bu şey ya hani bu İbranice'de şey sesi Arapça'da S'ye dönüştü. Onlar şalom diyor. Araplar selam diyor falan. hı, Neyse hı. fakat arkeolojik kanıtlar dediğim gibi az olmakla birlikte son dönemlerde bu krallıkların Tevrat'ta anlatıldığı kadar güçlü olmadığı, daha küçük, daha lokal krallıklar olduğu, hatta bunların aslında bağımsız da olmadığı, Mısır firavunluğunun Asya'dan gelen saldırganları durdurmak için kullandığı böyle vassal devletler olduğu iddia ediliyor. Yani çünkü Asurlar, Babiller Mısır'a saldırmasın diye orada küçük bir İsrail krallığının Mısır tarafından desteklendiği, buna Tevrat'ta da buna dair izler var. Çünkü Tevrat'ta Asur saldırıları, Babil saldırıları sırasında hani Mısır'dan yardım geldiğine dair ya da yardım istendiğine dair bazı cümleler de var. Yani Yahudilerin Mısır'la ilişkisi bir tek Kızıldeniz olayıyla olmuş bitmiş bir şey değil. Hı Devam hı. ediyor irtibatlar ve Asur Babil baskısı karşısında Mezopotamya'dan gelen baskı karşısında bunlar Mısır'la yakınlaşmışlar. Çünkü Asur yani burada konumuz Asur değil ama Asur antik çağın gelmiş geçmiş en zalim ve acımasız yayılmacı devleti. Asur'un yanında hepsi melake kalıyor. O yüzden Asur saldırısı karşısında bunlar Mısır'dan destek almış olabilir. Yani şu anki veriler Tevrat'ta anlatıldığı kadar güçlü kendine güvenen krallıklar olmadığı yönünde. Bir de zaten çok efsane var işte Süleyman'ın biliyorsun işte cinlerle konuştuğu, işte Evet. kuşlarla konuştuğu, işte Sabah Melikesi Belkıs'la aşkı,
O da Sabah Melikesi herhalde Yemen kraliçesi falan diye tam. Evet. Yani o iş biraz böyle menkıbeler çok iç içe girdiği için Süleyman tam bir böyle artık konusu tarihçilerin şeyini aşan bir şeyde yani. Bir de İsrail-Yahuda Krallığı meselesi var. Yani ne kadar yaşıyor, tam olarak nerede kuruluyor? Bunlar galiba işte Süleyman'dan sonra zayıflıyorlar. Şimdi bütün kralların tek tek bilmiyorum. Sonra ikiye bölünüyorlar. İşte 10 tane kabile yukarıda, 2 kabile aşağıda. O yukarıda kuzeyde. Yani bugünkü modern İsrail denilen ülkenin ya da işte Filistin coğrafyasının kuzeyinde İsrail Krallığı, tarihsel İsrail Krallığı'ndan bahsediyoruz. Güneyde de Yahuda Krallığı diye ikiye bölünüyorlar. 10 kabile İsrail şeyde yaşıyor. Krallığında yaşıyor. İşte 2 kabile de güneyde Yahuda Krallığında yaşıyor. Bu yukarıdaki kuzeydeki İsrail Krallığı'nı Asurlar yıkmış. Tam tarihlerini hatırlamıyorum ama galiba işte böyle 750'ler falan olması lazım milattan önce. Asurlular geliyorlar, bu İsrail Krallığı'nı yıkıyorlar ve bu 10 kabileyi alıp götürüyorlar. İşte o yüzden bugüne kadar böyle bu 10 kayıp kabile efsanesi vardır. Nereye götürdüklerini bilmiyoruz. Dünyanın her yerinde küçük, yalıtılmış, uzak coğrafyalardaki Yahudi toplulukları kendilerinin bu Asurların alıp götürdüğü o 10 kabilenin soyundan geldiğine inanırlar. Mesela Özbekistan'daki Yahudiler, Afganistan'daki Peştunlar, Afrika'daki bu siyahi zenci Yahudiler var ya, bu Hı hı. nerede onlar? Sudan'da mı? Nerede? Somali. Etiyopya falan. Oradaki Yahudiler. Yani hepsi kendilerini bu kayıp Asur tarafı, yani çünkü şimdi adam siyahi geliyor. Biliyorsun onlara vatandaşlık falan vermedi ya uzun süre İsrail. Şimdi Evet. galiba kabul ediyorlar. İşte siz de kimsiniz? İşte biz bu Asurlar aldı bizi buralara götürdü falan. Yani şeyde de öyle. Afganistan'da mesela birçok Peştun kabilesi, biz makalede yazmıştık buna. Genetik araştırmalarını bile bulduk. Hakikaten böyle bir şey olabilir mi diye. Birçok Afganistan'daki Peştun kabilesi kendilerini Yahudi soyuna dayandırırlar. Ama tabii burada şey de var. Şimdi Yahudi soyuna dayandırmak bugünkü dinleyiciye, şu an bizi dinleyenlere ya da modern dinleyiciye çok acayip bir şey gelebilir ama o dönem çok saygın bir şeydi Orta Çağ'da. Çünkü hani Yahudi Hı hı. soyuna dayanır, peygamberler soyuna dayandırmaktan kastediyor adam. Yani adam Davut soyundan geliyorum diyor. İşte Süleyman soyuna, Hazreti Süleyman, Hazreti Davud'un soyundan geliyoruz. O zaman tabii yani bu çok nasıl diyeyim, prestijli bir şey yani. O yüzden hani şimdi Afganistan'daki Peştun kabilesi ne diye kendini Yahudi soyuna dayandırıyor diye hani konuya yabancı olan biri şaşırabilir. O Orta Çağ'da çok prestijli bir olaydı. Bugünkü gibi düşünmemek lazım yani. O zaman o birçok kabile böyle olmasa da kendisini bir şekilde şeylere dayandırıyordu. Ama o 10 kabile konusu kayıptır. Hatta Arthur Koestler'in 13. kabile mi ne diye bir de kitabı var. Bir de o şey de iddia ediyor. Bu Hazar Türklerinin 13. kabileyi de o eklemiş. Yani dünyanın Hı. çeşitli bölgelerindeki farklı Yahudi toplulukların, farklı diller konuşan Yahudi topluluklarının bu 10 kabilenin soyundan geldi hala iddia edilir. Amerika'nın keşfinde oradaki bazı Kızılderili kabilelerinin bir takım törenlerini bile gören o rahipler acaba demişler kayıp kabileleri mi bulduk falan. Bu kadar bu konu orta Önemli. çağlar boyunca milletin kafasını yormuş. Hı hı. Babil sürgünü meselesi var bir de. Meşhur Babil Şimdi o sürgünü. güneydekiler bir 100 yıl daha bağımsız kalıyorlar. Zaten Nerenin güneyindekiler? yani bugün İsrail Krallığı yıkılıyor ya kuzeydeki. Güneydeki Hı Yahuda hı. Krallığı 100 yıl daha duruyor. Yani Yaruşalim işte Kudüs kenti merkezli krallık devam ediyor. 2 kabile. Onları da gene tam tarihleri hatırlamıyorum ama işte bu sefer 650'lerde falan, yani milattan önce, onları insanlar internetten bulurlar. 650'lerde galiba Nabukadnezzar var, bu Hı hı. Babillerin kralı. O da bunları alıyor,
Babil'e götürüyor. Fakat şimdi Babiller Asurlar kadar böyle acımasız bir şey değil, krallık değil. Asurlar çok şey. Asurlar nasıl olur biliyor musun? Biz derslerde görmüştük. İşte derilerini yüzdüm diyor, gözlerini oydum diyor, dillerini kestim diyor. Bir daha diyor ekin ekemesinler diye topraklarına tuz diyor, döktüm diyor. Ağaçlarını kuruttum, kadınlarını kaçırdım. Yani böyle övünme şeyleri var Asur kralları. Asur sanatında internete girip baksın millet Asur sanatı falan. Kafa yüzen, deri yüzerler, burnuna halka çekirmiş, takmış, çekiyor falan. Hep vahşettir yani. İnanılmaz. Çok korkunçtur yani Asur savaş şeyleri böyle. Şimdi Babil öyle değil. Babil biraz daha böyle işte ne bileyim güneş saatini icat eden yer. Güneş takvimi falan daha farklı. Böyle hani bu Babil efsaneleri vardır ya, Babil Kulesi, çok ırklar, kültür falan. Evet. Daha mutedil bir yer. Orada Yahudilere yeni bir yaşam alanı veriyorlar. Yahudiler orada serbestçe yaşıyor. Sadece sürgün olmanın işte burukluğunu yaşıyorlar. Tevrat orada tamamlanıyor. Yani şimdi Tevrat şey değil. Hani böyle ya Kur'an gibi bir anda böyle öyle değil yani. Şimdi Tevrat'ın, biz Tevrat diyoruz da aslında o Tora bölümüdür. İlk 5 falan. O ilk 5 bölümün milattan önce işte 1500'lerde falan derlendiği, Zebur'un işte daha sonra ki binli yıllarda tamamlanmasının da bu Babil sürgünü, yani son kitaplar böyle Daniel falan kitabı var. Genelde böyle kehanetler, rüyalar ve böyle şey beklentisi başlar. Bir Mesih gelecek, bizi kurtaracak işte sürgünden, esaretle falan. Yani milattan önce 500'lerde falan bitiyor Tevrat'ın şeyi. 400'lerde falan bitiyor. Tamamlanmasından bahsediyorum. Tamamlaması. Bunlar Babil'de tamamlanıyor ve bir de bizim Türk kamuoyu pek bilmez, Talmud asıl. Yani Tevrat çok önemli bir kaynak değil. Talmud aslında önemli kaynak. İşte Talmud Türkçesi zaten yok. Talmud yani ne bileyim bir kitaplığı doldurur. Yani böyle ben internette baktım. Hani alayım mı almayayım mı de cesaret edilecek iş değil para açısından. Yani o kadar çok cilt ki, böyle Meydanlar ansiklopedileri falan vardı ya eskiden. Onlar gibi 2-3 takım düşün. İşte o Babil'de tamamlanıyor. Asıl kaynak o. Ne yazık ki bizde birçok kişi İsrailiyat çalışıyor. Fakat Arap İslam kaynaklarından çalışıyor. Ya da en fazla Tevrat'a bakıyor. Bizde Talmud üzerine çalışan benim bildiğim kadarıyla, ben bilmiyor olabilirim. Hani şey konuşmayayım şimdi. Ee, Yanlış konuşuyor olabilirim ama Talmud uzmanı bilmiyorum. Ben pek duymadım. Hani asıl konu o. Asıl çalışılması yani Yahudiliğin çözümlenmesi için dinsel anlamda tavırlarının sosyolojik yapısına bakılması gereken asıl kaynak Talmud çünkü. O Babil'de tamamlanıyor. 2 Talmud var aslında. Biri Babil Talmudu, biri de Filistin Talmudu. Fakat asıl şey olan Babil Talmudu. Daha kapsamlı olan, daha birikimli olan. Çünkü bu Filistin'de tamamlanan Talmud Bizans döneminde daha eksik ve Bizans'taki taraf, yani Filistin'de kalanların dilleri Yunancalaşıyor. Babil'dekiler ise İbrani Arami geleneğini korudukları için o metinlere daha çok güveniliyor. Babil'den gelen hahamlar Akdeniz'in çeşitli yerlerine gittiklerindeki Yahudilerin ibadetlerini eleştiriyorlar. Hep hikayeler böyledir. Mesela İtalya'daki bir Yahudi cemaatine Babil'den biri gelir. İlk böyle daha dua okunmaz kalkar. O kelime öyle okunmaz. Bu kelime böyle söylenmez. Bu kural böyle değildir diye hepsini düzeltmeye başlar. Ve ona kimse itiraz edemez. Yani orta çağlarda bile Babil'den gelen adam ne diyorsa bu hahamlar şeyinde o kabuldür. Rabbi diyorlar onlar. Rabbi diyelim biz de hani anlaşılması için. Yani en seçkin okul tüm Orta Çağ, Antik Çağ ve Orta Çağ boyunca Babil okulu. Şimdi aslında soracak başka sorularım da var. Yani Hazar Türk Yahudileri, Yemen Yahudileri, Perslerin Yahudilere özgürlük vermesi, Roma'daki ayaklanmalar vesaire, ama 50 dakika oldu neredeyse. İstersen ikiye bölelim, gelecek hafta devam edelim. Şimdi izleyici sorularına bakalım. Ne dersin? Olur, sen bilirsin. Sen nasıl ayarlarsan, bir de senin daha farklı programların da var. Ben şey olmayayım Evet, sana. Çay geldi. gece yayına çıkacağım çünkü bu yayından Evet. sonra. Yok sağ ol.
Çay Bu geldi. şekilde. O Amerikan. zaman afiyet olsun. Benim Eyvallah. çayım da buz gibi oldu gerçi. Şimdi arkadaşlar, şimdiye kadar sorduğunuz soruları zaten toparladım. Bundan sonra da soru soracaksanız ne olur konuyla alakalı sorun. Bakın antik Yahudi tarihini konuşuyoruz. Peki Kürtler nerede acaba diye soran arkadaş var. Yapmayın böyle Şey var, şeyler. yok şöyle yani ben şu an yani Yahudi Kürtler meselesi de var. Onunla ilgili Onu kitaplar sor, çalışmalar var. Evet. onu şey yapacağım zaten. Şimdi sorularda var. Şimdi arkadaşlar sorularınızın başına büyük harflerle soru yazın. Lütfen chatte kaybolmasın. Sonra kızıyorsunuz bana niye soruları aktarmadınız diye. Büyük harflerle soru yazın. Şimdi Volkan Özen demiş ki Türklerin Museviliğe geçişi ve dünyadaki milletini belirten tek Musevi topluluğunun Türkler olması hakkında Törebey ne düşünür? Ya işte bu Hazar Türkleri Musevilik kabul ediyor. O da çünkü Araplarla sürekli savaş halindeler. Arapları yani İslam ordularını Kafkasya'da durduran Hazarlar zaten. Yani Araplar Ermeni bölgelerini geçiyorlar işte Ermenistan falan hepsi Divin, Mivin hepsini alıyorlar ama şeyde durduruyor Hazarlar bunları. Şimdi Müslümanlarla savaş halindeler. Kuzeyde Ruslarla savaş halindeler. Yani öyle bir din seçmeleri lazım ki yani Müslümanlarla ve şeylerle bu Hristiyanlarla mücadele halinde oldukları için onlar da yani kendi bağımsızlıklarını koruyacaklarını düşündükleri üçüncü seçeneğe yöneliyorlar. Museviliği seçiyorlar ama yani bu sadece saray Museviliği seçiyor. Hazarlarda hiçbir zaman halka şuna inanın buna inanmayın diye bir baskı yok. Ama genelde o Orta Asya'daki krallıklarda din baskısı yok zaten. Yani din baskısı bunu geçen şeylerde de seninle konuşmuştuk. Böyle Moğollarda, Orta Asyalar öyle çok yaygın bir şey değil. Çok uzun yüzyıllar boyunca burada bir yerleşik kültür var. İşte Koestler yani o katılımcı şeye bakabilir o kitaba. Polonya'daki, Ukrayna'daki Doğu Avrupa'ya yayılmış Yahudilerin aslında Hazar kökenli olduğunu iddia ediyor. Yani Kırım bölgesinden Polonya'ya kadar uzanan Yahudi topluluklar aslında böyle büyük Filistin göçünden gelen Yahudiler değil, Hazarların ardılları olduğunu iddia eder. Yani o konu dediğim gibi benim uzmanlık alanım değil. Bir de orta çağlara girmeye başlıyor artık o Hazar hikayesi. Hı hı. Ama çeşitli milletlerden Yahudi inancına giren, katılan çok. Mesela Araplarda da Yemen kralı Zunuvas o da Yahudi olmuş. Bir dönem Güney Arabistan'da hakim olan Zunuvas Yahudi şeyleri çok güçlüler yani. Arapça konuşuyorlar onlar. Hazarlar Türkçe konuşuyor. İşte Kürtçe konuşan Yahudi toplulukları da var. O yüzden yani Yahudilik aslında bugün düşünüldüğü kadar böyle homojenik bir şey değil. Çeşitli topluluklar bu dine girmişler yani bir şekilde. Şimdi tam da bununla alakalı bir soru var. Ömer Öztürk demiş ki Yahudilik Türkiye'de kansal bir bağ yoksa sonradan geçilemez deniliyor. Ama Batı'da pek çok ülkede Yahudiliğe geçiş yaygın. Burada doğru olan ne? Yani Yahudi olunabilir mi? Normalde Türkiye'de biliyorsun eğer annen Yahudi ise sen Yahudi olarak olursun. Sonradan geçilmez vesaire şeklinde. Şimdi ana soylu bir gelenek yani eski bir toplum oldukları için bazı arkaik şeyler var. Bu ana soyluluk işareti. Yani anneden geç mesela Türkler de eskiden ana soyluydu. Orta Asya Türkleri falan zamanla baba soyuna doğru değişmiş. Neyse. Şimdi ama benim bildiğim böyle geçişler hala var. Yani onay alınarak mesela Amerika'da Batı dünyasında böyle Yahudilikle Hristiyanlık arasında bir takım mezhepler var. Yani tam o da değil, bu da değil. Ve bunlar bir şekilde geçiyorlar. Geçenler var ya da şeyi kanıtlıyor adam. Falan filan nesil önce atalarından birinin Yahudi olduğunu kanıtlıyor. Yani o teoride evet anne Yahudi ise çocuk Yahudi oluyor ama dönem dönem benim tanıdıklarım da var yani. Bu şey topluluklara katıldığına şahit oldum. Bazı kuralları esnetiyorlar herhalde ama onun cevap verecek kişi ben değilim. Hani alo fetva var ya şeyde Türk Diyaneti ve onlara da sormak lazım. Yani dışarıdan birini kabul ediyor musunuz diye bakmak lazım yani. Evet. Nilgün Durgun demiş ki bir görüşe göre Musa adı Tutmosis'ten Musevilik de Akeneto'nun kurduğu tek tanrılı dinden geldiği söyleniyor. Bu konuda araştırma var mı diyor. Freud'un ölümsüz olan bir eseri var. Musa ve Tek Tanrıcılık. Mutlaka o okunmalı.
Sigmund Freud'dan bahsediyorum. Orada çürütülemez ama tam da kanıtlanamaz çok güçlü bir iddia var. Bunu ilk söyleyen Freud, Musa'nın adı İbranice değil çünkü Mısırca. Yani dediği gibi katılımcının o Tutmoses, yani Moses Mısırca bir isim ve anlatılanların hepsi Mısır kültürüne uyuyor. O yüzden hani İbranilerin, hatta Kızıldeniz'i geçişim bile aslında bunların nasıl manevi bir anlamı oldu. Yani gerçekten deniz yarıldı da bunlar geçti de hani tek tanrı inandıkları için Mısır'dan kovulan farklı bir mezhep oldukları iddia ediliyor. Bunun hani bir nasıl diyeyim aforoz, simgesel bir aforoz olduğu söyleniyor. Ama dediğim gibi yani bunu güçlü kanıtları yok. Çünkü Mısır belgelerinde böyle bir isyan, ne bileyim Yahudilerin ayaklanması, Kızıldeniz geçişi hiçbir şey yok. Ama Mısır'da Yahudilerin yaşadığına dair şeyler var. Hatta zengin Yahudilerin yaşadığı ve dönem dönem firavunlara borç para verdiklerine dair belgeler var. Ömer Öztürk demiş ki Yahudiler ana dillerini İbranice olarak söylüyorlar ama İsa döneminde Aramice konuşulduğu biliniyor. İbranice antik dönemde ne zaman yok oldu? Demiş. Şimdi Aramice ile İbranice zaten yakın. Yani böyle çok inanılmaz derece uzak diller değil. Bazen zaten mezar taşlarına, kitabeleri Aramice, İbranice düşemiyoruz. Böyle Aramice, İbranice deyip kurtarıyoruz. Çünkü o kadar ortak değil ki. Yani tabii Aramice daha pratik bir dil, İbranice daha arkaik kalıyor. Şimdi hahamlar yani Rabbiler her zaman İbranice'yi biliyorlar ve dualar her zaman İbranice okunuyor. Çocuklara da, ki antik çağda çocuklara neredeyse %100 okuma yazma öğreten herhalde tek toplum Yahudilerdir. Yani okuma yazma bilmeyen yok Yahudi toplumunda. Antik çağdan bahsediyorum. Çocuklar bunları okuyor ama anlamlarını bilmiyorlar. Yani benim çocuğun din dersinde işte Arapça dua okuyup ne anlama geldiğini bilmemesi gibi yani. Artık yabancılaşmışlar yani. İbranice bir sinagog dili olarak, haham dili olarak, Rabbi dili olarak yaşıyor. Fakat halk günlük hayatta Aramice konuşuyor. Ne zamana kadar? Helenistik döneme kadar. Helenistik dönemde artık Yunanca başlıyor. Bunu izleyebiliyorsunuz. Demin dediğim gibi özel isimlerin değişimi, mezar taşlarındaki hani şeyler yazılıyor ya. İşte Rebeka şu kadar yıl yaşadı, huzur içinde yatsın. Tanrı onu işte yanına alsın. Hepsi Yunanca. Sadece altta bir işte İbranice şalom kazımış. Onu da ters kazımış, yanlış kazımış. Yunancası mükemmel, kitabenin İbranicesi kusurlu, gramer hataları var. Bir süre sonra İbranice günlük dilden tamamen gitmiş. Ne zaman? Helenistik çağda, yani milattan önce 300'lerde, 200'lerde İbranice artık, yani daha İsa'nın doğumuna 300 yıl kala İbranice artık dönmüş. Sadece uzmanların konuştuğu, kullandığı bir dile dönmüş. İpek Özalp demiş ki Masada efsanesini açıklar mısınız? O efsane değil, gerçek o. O Roma dönemi ayaklanması, yani Roma'ya ayaklandıkları zaman gerçek dedim. Yani Yosefus'un Yahudi Savaşları O zaman ben bunu not alayım. kitabında Roma ayaklanmalarını konuşurken yapalım. masada gerçekten var yani o arkeolojik kazılar yapılan bir ya şöyle söyleyeyim, bugün yaşanan o coğrafyadaki o kanlı mücadelenin kaynaklarını anlamak açısından önemli bir konu. Çünkü Romalılar orada yaşanan direnişe, savaşçılığa ve teslim olmaktansa kendilerini öldürüyor bunların hepsi. Romalılar bile şaşırıyor yani. Hani bu nasıl bir adammış diye. O Orta Doğu insanının bir fikir, yani o fikir ya da bu fikir hangisi olursa buna adanıp bunu ısrarla hani vazgeçmemek üzere savaşmasına dair çok bir örnektir masada ve antik çağda çok fazla özelliği yok. Onu istersen sonra Roma, yani Yahudi ayaklanmalarında konuşuruz. Notumu aldım ben. Bunu gelecek hafta ayrıca soracağım. Ayrıca konuşuruz. Muharrem Palaz demiş ki Yahudilikte ve diğer dinlerde olduğu gibi 12'nin ne özelliği var? Yahudilikte 12 kabile ve 12 oğul gibi Hristiyanlıkta ve Alevilikte de var demiş.
Vallahi bilmiyorum. 12 İyon kenti var. İşte 12 imam var. 12 havari var. Yani ben matematikçi olmadığım için şeyleri de aklım ermiyor. Yani bazı sayılar var, yok kendine bölünüyor, kendiyle çarpılıyor, tekrar kendini buluyorsun. 6 mı, 3 mü, 4 mü, böyle hani 12'yi yaratan sayılar işte. Onları biraz Hı bu hı. okekçiler, obebçiler bulsun. Yani çünkü şey var yalnız, bu Yahudi kültüründe Kabala kültürü falan oluşacak sonra. Hani böyle gizemcilik, sayılarla oynama, bu Müslümanlıktaki ebced gibi şeyler var. Ama onlar Hı hı. yani bambaşka bir alan. Ee, ve ben o konuda bilgi sahibi de değilim. Ama Orta Çağ'da Yahudi demek, özellikle Avrupa'da, böyle büyücü, gizemci, gelecekten haber verebilen, kehanet gösteren kişi demek. Çünkü bu kahin kelimesi, ki İbranicesi Kohen'dir. Kohen soyadı herhalde dünyanın her tarafında çok yaygın. Çok Hani yaygın, evet. Kohen, o kahinle aşağı yukarı aynı anlamda Arapçadaki. Yani Yahudiler hep böyle gelecekten haber veren, büyü yapan, kötü büyü yapan, genelde de yani Hristiyanların gözünde. Bunları da hani konuşuruz. İşte mesela vebanın sorumlusu olarak şeyler gösterilmiş Avrupa'da. O adam o zaman mikrop falan, onları da bilmedikleri için kim yapmış olabilir bunu? Yahudi büyücüler falan. Uçabildiklerine inanırlar Yahudilerin gibi. Yani o sayılarla oynadıklarını falan. O yüzden hep böyle bir çekince de var yani onlara karşı. Hep böyle bir mesafe şeyi de var. Hı. Nilgün Durgun demiş ki Yahudi şeriatinin bu kadar bağnazlaşmasında Babil'de yazılan Talmud etkili olmuş mudur? Bilgin var mı bununla ilgili? Ya bağnazlaşma başka bir şey de, yani Babil Talmud'u ya katılaşması diyelim ona. Evet yani, çünkü her şeye bir cevap var. Yani bir taşı yerinden oynatamıyorsunuz, ama bu genel olarak bütün Yakın Doğu uygarlıklarının hukuk sistemleri için geçer yani. Mesela Babil, İslam, Yahudi. Yani mesela Roma hukuku konuşsa, Roma hukuku 100 yılda bir değişiyor. Sıfırdan mesela köleliği kaldırmış mesela Roma. Hukukta da köle kalmıyor yani. Ama mesela Hı bunlar hı. daha böyle sabit hukuklar. O yüzden hani dediği doğru yani. Hani Babil'de artık öyle her şey. Ya şunu düşünün. Hani diyorum ya, bir Yunanlı'nın pişirdiği balık yenir mi? Bunun bile tartışmış adam. Bir sokakta tek bir Yahudi aile yaşıyorsa, işte o sokakta şey olur mu? Mesela o sokak şeyleri biliyorsun. Bakkala gitmezler, kasaba gitmezler. Herkesten, mesela şeyden bahsediyorum, bunu dikkat edenlerden. Her Hı yerden hı. peynir yemezler falan gibi. O kadar mesela Koşer olması gerekir. yenilmeyecek hayvanlar üzerine bir cilt var şeyde. İşte Talmudlarda, işte ne bileyim, sadece biz neyi biliriz? Yani domuz yasağı. Halbuki o en basit yani. Yani işte deniz hayvanlarından hangisi yenir? Mesela yerde sürünen yenmez diyor. Karnı yere değerse yenmez. Ama ayakları varsa, yani karnı yürürken değmiyorsa, mesela kertenkele gibi, belki yenir falan. Böyle bütün ayrıntılar var yani. Yaşamda aklına ne gelecekse, şey için söylüyorum tabii. Hı. Yani Woody Allen gibi bir Yahudiden bahsetmiyoruz yani. Hani bu işe gerçekten Talmud'a göre yaşayacağım diyen bir insan için atacağı her adımın şeyi belirlenmiş durumda. Ama o tür şeyler Şeriata göre. tabii yani her kuralın karşılığı var, ama neticede hani Müslümanlar için de aynı konu konuşulabilir. Mesela işte biliyorsun, bir bardak suyu 3 yudum da içeceksin. İşte oturarak içeceksin. İşte sağ ayağınla çıkacaksın falan gibi. Ya da ayakkabı bağlarken önce işte bunların hepsi Yahudilik şeylerinde var yani. Hatta şeyler Hı. var. Mesela adet gören kadınla aynı masada yemek yenmez. İşte onun tabağından bir şey alamazsın falan filan yani. O çok bir cilt mesela, sırf kadınlarla işte cinsel ilişki üzerine, hani temizlik, saflık, işte onların kuralları vesaire yani. İnanılmaz. Sen konunun uzmanı olman lazım yani. Yani ben de şimdi oturup anlatamam. Çünkü diyorum yani, meydan Laruslar gibi şeyler. Cilt cilt. Cilt cilt ayrıntılar yani. Şimdi Hamlet Omlet demiş ki e, Yahudilerin Rusya, Kırım, Balkanlar e, ve benzeri dünyaya yayılmaya başlamaları ne zaman ve nasıl başlamıştır? Demiş. Bir de harika yayın demiş. Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Valla onun için işte yani, Hediye Hanım'ın söylediği gibi, onu haftaya havale edeceğiz. Çünkü şöyle yani,
bunları dünyaya dağıtan Romalılar. Yani biz şimdiye Hı kadar hı. oraya gelemedik. Çünkü Yahudi hayatı sürgün hayatı demek. Hani şey derler zaten. Neden Yahudiler iyi keman çalar? Çünkü hani koltuk altına alıp her an e, yolculuk yapmaya hazır oldukları için sürgünlere kolay müzik aletleri taşınabilir. Kolay müzik mesela İshak Perman Hı. falan Yahudi Menuhin dünyanın en büyük kemancıları şeydir ya. Hatta Dam'daki Kemancı filmi vardır. Bizim diziciler onu yürütüp konuyu şey yaptılar. Elveda Rumeli yaptılar. Biliyorsun Hı hı. mesela hani 5 tane çocuğu vardı. İşte biri sütçüyle evleniyor, biri zenginle evleniyor, biri işte bilmem. O Dam'daki Kemancı filminden alıp onu Elveda Rumeli dizisi yaptı. O Dam'daki Kemancı Rusya Yahudilerini anlatan bir çok klasik güzel bir filmdir. Müzikleri çok meşhurdur o. Ah bir zengin olsam Evet. falan o film. Orada onların hayatını anlatır. Yani her dakika bir yerden bir yere sürülürler. Oradan tekrar o tarafa giderler falan. Pogromlar vardı orada da. O yüzden ama asıl yani büyük bu dünyaya dağılmanın başlangıcı Romalıların milattan sonra 74'te Kudüs'ü yıkıp Yarışalim'i yıkıp dümdüz edip bütün Yahudileri şeyden sürüp yani bölgeden sürüp sağa sola dağıtmaları ve yasaklamaları. Kudüs'e Hı. girmelerini yasaklamışlar. Şehrin adını falan değiştiriyorlar yani. Latince bir isim koyuyorlar. O da şey yapalım. Yani ama tabii bu böyle başlıyor Gelecek ama hafta konuşalım bunu da. yani her bir krallık tekrar tekrar bunları tekrar sürüyor mesela işte buradan İtalya, İtalya'dan Almanya, Almanya'dan Polonya diye dağılıp dağılıp duruyorlar yani o. Ben şimdi bu soruyu not aldım. Gelecek hafta konuşacağımız konular arasında diye sevgili Hamlet Omlet. Sizi de gelecek haftaki yayına sorunuzla birlikte bekliyorum. Olur da ben unutursam diye. Şimdi Muharrem Palaz demiş ki Yahudilerin geldiği kökenler hangileridir? Ağırlıkla da hangi tarihi medeniyetin izleri vardır? Bunu şimdi anlattın uzun uzun ama toparlayarak bir şey söylemek ister misin bununla ilgili? Ya Sami uygarlık hazinesinin içindedir. Yani Yahudileri Babil'den, Asur'dan ya da Araplardan ayıran böyle çok radikal şeyler yok aslında. Yani dil aynı kökten geliyor. Hukuk çok benziyor. Kadının durumu işte sağ elle yenir, sol elle yenmez. Şunlar bunlar Hı yani hı. işte sünnet olmalar, domuz eti yasakları falan. Yani böyle muazzam uçurum şey yok yani Sami dünyasıyla. Ama sadece işte onların diğer topluluklarla karışmak istememek gibi ve onlara da kendilerini yaymak istememek gibi. Yani mesela tamam oradan buradan Yahudi ile geçişler olmuş dönem dönem ama yani çok büyük bir çabaları da yok yani. Hani Müslümanlar gibi mesela böyle her tarafa yayılan merkezi böyle öyle de değiller. Tek bunları ilginç kılan şey yani kendi kapalı kültürlerini koruma konusundaki ısrarları. Yoksa Hı hı. genel bir İslami zihinsel dünyasından çok farklı değiller. Zaten bazı mevzuların bu kadar çözümsüz olmasının sebebi de bu. Çünkü bunlar hani insanlar genelde birbirine benzeyenle çok uzun süre böyle çatışırlar. Yani çok farklılar bir şekilde uzlaşır. Ortak noktayı bulur Hı. fakat aynı minvalde olan insanların gerilimleri, akraba ve aile şeyleri biliyorsun yani uzun sürer yani böyle şeydir yani hem şiddetlidir hem uzun sürer çünkü mantık aynı. Karşı tarafta da mantık aynı olunca ortak nokta bulman zor. O yüzden hani Yahudi kültürü çok genel hatları Sami dünyasının yani Arap, Süryani, Babil, Arami dünyasının bir şeyi. Uzantısı bir parçası yani böyle inanılmaz farklı falan bir kültür kodları yok. Bu siyasi kargaşalıklar şunlar bunlar olmasa çok rahat yani birbirleri içinde yaşayabilir ve Orta Çağ'da da yaşıyorlardı bu arada. Mesela Hı hı. işte Fas'taki Yahudiler, Irak'taki Yahudiler, çok yakın zamanlara kadar İran'daki Yahudiler inanılmaz rahatlardı yani. Hani bu politik gündem gelene kadar bu 1948'den sonrasını söylüyorum. E, Hristiyanlara göre yani Hristiyan Avrupa dünyasına göre çok da rahat yaşıyorlardı. Çünkü benzer kıyafetler giyiyorlardı. Benzer gelenekleri vardı. O Evet. yüzden öyle bakabiliriz yani Sami dünyasına yakın kültür. Bunu da istersen gelecek hafta konuşalım. İpek Özerk demiş ki Kürtlere eski Yahudi kolu olarak baktıkları doğru mudur Kim demiş. öyle bakıyor? Yahudiler mi öyle bakıyor?
Kim bakıyor Yani yani? genel olarak bakılıyor Ya demiş. öyle değil tabii. Yani Kürt şeyini onları Kürtler neticede geçen programlarda konuşuluyor. İrani, Aryan dili konuşan, Hint-Avrupa dili konuşan bir halk. Yapısal olarak da işte boyları, postları, görüntüleri vesairelerle büyük ölçüde o Aryani özellikleri gösteren bir halk. Yani onların din olarak Yahudi dinini benimseyen kabileler, kişiler, bireyler ya da bir iç içe geçmeler, erimeler olabiliyor. Bunlar oluyor zaten. Ama neticede Hı bunlar hı. yani çok farklı iki, yani Samilerle Kürtlerin şeyi yok. Yani köken birliği gibi bir şey yok. Onlar farklı, onlar farklı. Dil olarak zaten tamamen farklı. Yani Kürtçe ile İbranice arasında ya ortak kelime alışverişi dışında mesela biz de Rahman diyoruz. Rabbim diyor mesela. Rabbi bildiğin İbranice bir kelime. Ama ben şimdi Rabbim dediğim zaman şey olmuyorum yani. Onlar kelime transferi sadece. Evet. Mustafa Anıl Yılmaz demiş ki hocam tarihi belgelerde ilk İbrani tanımı ve yerleşimi nerede belgelenmiştir? Valla onu şimdi Hatırlıyor musun bunu? hatırlayamıyorum ama Aramilerin İbranilerden bahsettiği bazı şeyler var galiba. Mari'de mi? Suriye'nin Mari kentindeki yazıtlarda mı? Mezopotamya'da mı? Gerçekten hatırlamıyorum ama yani bir milattan önce 2000'lerden beri Akat Asur kayıtlarında bir İbrani şey geçiyor, onu biliyorum. Ama dediğim gibi yani onu İbrani gördüğünüz zaman hemen onu atlamamak gerekiyor. İşte buradan kastı Yahudilerdir diyemiyoruz çünkü o başka toplumlara verilen bir terim de olabilir. Sonradan Hı bu hı. yani her gelen göçmene aynı şey ismi vermiş olabilirler. Sonradan gelen Yahudilere de İbrani demiş olabilirler. Onunla her ne kadar İbranice dili o anlamda bu sahiplenilmişse de sonradan bir terim olarak ondan çok emin değiliz. Yani her İbrani terimi gördüğümüz yerde en azından hemen şey diyemiyoruz. Bunlar mutlaka Yahudileri kastediyor ama muhtemelen onları kastediyorlar. Evet. İlginç bir soru var. Özgür Yılmaz demiş ki Muhammed Peygamber'in soy ağacı İbrahim'e kadar uzanıyor diye bir şey söyleniyor. Öyleyse Muhammed Peygamber de Yahudi olmuyor mu? Hem Arap, Kureyşli hem de Yahudi nasıl olmuyor? Ya Biraz şöyle fazla zor. yok, hepsi zaten kökenini İbrahim'e dayandırıyor. Onu demin dedik, Hı belki hı. hani sonradan katılmış olabilir arkadaş. İbrahim'in bir oğlu işte İshak'tan Yahudiler, öbür oğlu İsmail'den de Araplar doğuyor deniyor. Araplar. Yani Hı daha hı. doğrusu şöyle, işte Hacer'den oldukları için hatta işte bu İsmailites, İsmailoğulları denilir Araplara. Bizans tarihçileri Arap demez, İsmailoğulları der. Tevrat şeylerine dayandıkları için, kaynaklarına. Yani onlar işte çok yakın iki halk aslında. Yani Hı hı. mitoloji de bunu böyle gösteriyor. Dil bilim de böyle gösteriyor. Yani işte Arapça ile İbranice akraba yani. Hani Arapça bilen biri İbranice'ye şey yapabilir. Adapte olabilir yani bir sürede, kısa bir sürede. Ya kökenleri aynı ama bunu diyemeyiz çünkü neticede bunu başka şeylerde de konuştuk seninle. Mesela Latince diye bir dil var. Ayrılıyor. İspanyolca, İtalyanca oluyor. Artık ayrılıyor. İtalyanca oluyor. Yani şimdi İtalyancanın atası İspanyolca olmuyor ya da İspanyolcanın atası İtalyan. Hayır, ikisinin atası ortak Latince oluyor. Bu İbrahim'in konuştuğu dil ortak dil oluyor. Fakat bunlar bölünmeyle biri işte Arapçaya dönüşüyor. Öbür kanatta Yahudi olarak artık devam ediyor. Ama İbrahim ne Arap ne Yahudi o anlamda yani. İkisinin ortak atası olarak görmek gerekir. Çünkü Araplar da bizim atamız diyor. Şimdi Sinan Erkuş'tan demiş ki ilginç bir soru. Tapınak şövalyeleri Yahudilerin ve Hristiyanların inançlarını tamamen yok edecek bir delil buldukları konusunda ne düşünüyorsunuz? Vallahi hiç bilmiyorum. Tapınak Ben de şövalyeleri hiç ne biliyor, duymadım. ne biliyor. Yani biliyorsunuz Amerikan siyasetinde de böyle tuhaf tuhaf şeyler var. İşte dünyanın sonu Orta Doğu'da işte Evangelistler vesaire falan çatışmadan filan. doğacak falan filan. Yani onlar ama şu var. Dünya tarihinde hiçbir toprak parçasında bu kadar uzun süre böyle bir kutsallık atfedilip de bu kadar çok toplumun çatışmak için bir bahane ürettiği başka bir yer yok. O kesin. Yani Evet. milattan önce 2000'den beri bu bölgede insanlar kendileri ya da karşı taraf için ya da bu taraf için kutsal bir herhalde bir kesişim yeri yani. Hani
bir süre sonra insanlar buranın aurası olduğuna gerçekten inanmaya başlamış olabilirler. Çünkü hakikaten başka bir bu kadar uzun süreli bir çatışma alanı yok. Ruken Kaya demiş ki Yahudilerin isimlendirilmesini sormak istiyorum. Antik Roma'da 3 isim kullanılıyormuş. İlk isim, ailenin ismi ve soyadı gibi. Yahudi kızlara erkeklerden daha fazla Latince isim veriliyor demiş. Soru tam olarak ne burada ben anlamadım ama Ya bunu üç da bir isim yorum, benim bilgi bildiğim olarak. saygın ailelerde 3 isim var Roma'da. Yani basit insanlar diyelim artık. Sıradan insanların tek ismi var ama böyle aristokratlar, asiller Hı falan hı. onların 3 ismi var. Yahudiler için Helenistik çağa kadar Aramice ve İbranice isimler var. Daha sonra Yunanca isimler başlıyor. Daha doğrusu şöyle, hani Türklerde de vardır bu. Türk tarihinde böyle mesela Selçuk Bey, işte Tuğrul Bey, Çağrı Bey, onların bir tane Türkçe ismi vardır. Tuğrul, Çağrı. Bir de kutsal kitaplardan alınan isimleri vardı. Mesela Mikail, İsrafil. Ya da mesela Ali Tegin diye bir Türk prensi vardır. Yani hem Ali hem Tegin. Yani bir Türkçe atadan kalan isim, bir de Hı Kur'an'dan hı. din ismi. Yahudiler de böyle antik çağda. Bir tane İbranice isimleri var. İşte Saul, ne bileyim işte Solomon, Rebecca neyse. Bir de Akdeniz, yani adam ticaret yapıyor. Kadın işte şey yapıyor. Bir tane de Yunanca. Herkesin bildiği isim. Mesela o işte Petrus'un diğer adı Saul muydu? Pavlus'un öbür adı işte şey miydi? Karıştırma hep onları. Yani bir İbranice isim, bir Yunanca, sonra da bir Latince. Daha sonra da yani Roma gelince artık bir de Latince isim alma modası da var. Bu tabii şeyi gösteriyor. Yani onların da aslında bir kısmının dünyaya katılmak istemesi, onlarla bütünleşmek istediğini gösteriyor. Fakat Rabbiler kesinlikle çocuklarınıza Tevrat'tan alınmayan isim vermeyin diye baskı yapıyorlar. Ve birçok Hmm. Rabbinin din adamı olduktan sonra adını değiştirdiğini görüyoruz. Adamın adı mesela Herakles, Theodotos, Diodoros, hatta Dionysos. Adam Rabbi oluyor, Bar Şamuel oluyor bir anda. Yani mesela Aramice kullanıyorlar. Bar Aramice'dir. Oğlu Hı hı. demek. Ben gibi yani. Ya da Arapçadaki bin gibi, ibn gibi. Bir anda adam Bar Şamuel, Bar Abraham oluyor. O güne kadar adam Demosthenes adı. Adam bir giriyor sinagoga, adı Bar Şamuel falan. Ya orada Hı bir hı. isim kavgası şeyi var yani. Hani Helenci isimlere karşılar Rabbiler. Evet. Ee, Muharrem Palaz demiş ki Yahudiler kapalı bir toplum olması, Yahudilerin asimile olmaları daha düşük diyebilir miyiz? Asimile olmuşlarsa zorunlu veya gönüllü mü olmuştur? Şimdi gönüllü olanlar Herodes'in krallığı zamanında o konuya gelemedik. Herodes gönüllü bir şekilde Yunan şeyine katılmak istiyor. Kudüs'e tiyatrolar yaptırıyor. Birçok Herodes vardır. Büyük Herodes diyelim. Yani yaklaşık İsa'nın doğumundan hemen 20-30 yıl öncesi bir hanedan bunlar. Roma ile Hı hı. dostlar. Romalılaşmak istiyorlar. Yani adam şeyinden memnun. Yahudilikten vazgeçmiyor. Ama hem modern hem Yahudi olmak istiyor. Yani hem Tanrı'ya inanacak, Yahve'ye, ama aynı zamanda hani tiyatroda yaptırıyor, liman yaptırıyor, at yarışları düzenliyor. Ben biraz şeye benzetirim bu Helenistik çağdaki Yahudilerin e, yaşadığı krizi. Bugün Müslümanları gibi Avrupa'da yaşayan mesela Müslümanlar hani hem din, yani Müslüman kimliklerini korumak istiyorlar ama sinemaya da gitmek istiyorlar. Hani yarışmalara da Hı hı. katılmak istiyorlar. Ne bileyim işte müzik de çalmak istiyorlar. Dans etmek de istiyorlar. İkisini bir arada yaşamaya çalışıyorlar. Fakat hem Avrupalılar onların böyle olmasını önüne engeller çıkarıyor. Hem de kendi toplulukların içindeki tutucular onların böyle olmaları yönde engeller çıkarıyor. Yani iki arada sıkışmışlar. Yani hani bir kısım modern olacaksan tamamen benim gibi olacaksın diyor. Bir kısımda modern olursan benden tamamen çıkarsın. Seni bir daha kabul etmem diyor. Bu arada bir kitle var. Müslüman mesela dünyada da. Tam bunlar da böyle antik çağda. Yani Yahudilikten istifa etmek ya da kopmak gibi bir dertleri yok. Ama adam tiyatroya da gitmek istiyor. Yunanca şiir de yazıyor. Mesela Filon bir Yahudi düşünürdür, Mısırlı. Yunanca yazıyor adam. Yani ben niye Yunanca öğrenmeyeyim ki diyor. Mesela Rabbiler çok kızıyorlar çocuklarına Yunanca öğreten ailelere.
hahamlar, tutucular Yunanca öğreten lanetliyorlar. Yani çocuklarını Yunanca öğretenleri lanetliyorlar ama ne yapacaksın? Dünyanın o dönem yani şimdi şey gibi hani İngilizce öğrenmeyin sadece işte Arapça öğrenin falan baskısı var ya. Ama İngilizce öğrenmezse de ne oluyor? Geleceği yok, bir şey yok yani. Dünya ile bütünleşebilmesi için çocuğun İngilizce. Bu onun gibi düşünün. O dönemde de dışarıya açık bir Yahudi topluluğu hep var. Ve bu Yahudi ayaklanması sırasında asıl onlar birbirini öldürmüş zaten. Yani Romalılar biraz seyirci. Yani Romalı askerlerden çok adamlar şeylere saldırıyorlar. O Zeleot dedikleri radikal Hı hı. Yahudiler kendilerini ihanet ettiklerini düşündükleri Helenler gibi giyinen, onlar gibi konuşan, işte onlar gibi yaşayan Yahudileri önce yok ediyorlar. Yani o aslında bir iç savaş da aynı zamanda. En büyük baskıyı Evet. şey üzerine kuruyorlar. ılımlı kanatları yok ediyorlar. Bazı şeyler hiç değişmiyor. Ruken Kaya demiş ki Yahudiye ismi Yehuda krallığından mı geliyor? Yahudiye eyaleti sonradan Suriye Filistin adını almış demiş. Suriye Filistini adını almış demiş. Şimdi Yahudi adı Yahudi krallığından gelmiyor. Tam tersi Yahudi krallığı adı Yahudi'den geliyor. Çünkü Yahuda silsilede İbrahim, İshak, Yakup, Yahuda galiba dördüncü nesil mi ne? İbrahim'in hani Yahudiye. yok ismin kaynağı Yahuda diye Hı, biri. Yani evet. İbrahim'in torunu Yahuda. Hı hı, Onun soyu Yahudi. Yani ona bağlılar. Onların hı hı, kurduğu krallık Yahudiye. Böyle açıklayayım. evet. Latinlerin de Romalıların da verdiği ismi Judea. Onlar Latincesi. Yani Yahudi krallığının isim babası Yahudi milleti. Yahudi milletin isim babası da gene Yahudi. Bu şeyle karışmasın. İsa'ya ihanet eden Yahuda İskaryot'la alakası yok. O da bir Yahuda. O başka bir Yahuda. Hani Hı, Saramango der ya Meryem tablosunda İsa'nın başında bir kadın duruyor. Adı Meryem. İsa'nın ayak ucunda bir kadın var. Onun adı da Meryem. Arkada bir kadın ağlıyor. Ne gariptir. Onun adı da Meryem falan gibi. Yani o tarihteki Yahudalar hep karışır. Kaynak kişi İshak soyundan gelen bir peygamberleri. Krallığın adı da ona ithafen verilen bir krallık. Yahudiye. Ha bu hı arada hı. Suriye ile Yudea Romalıların gözünün aynı yer değil. Suriye çok bariz Şam, Damaskus o taraf. Hı hı. Palestina biraz daha Lübnan, İsrail ortaları. Yudea tamamen Kudüs ve çevresi. Yani Roma eyalet sistemlerinde böyle ama dediğim gibi bunlar oynak sınırlar. Hani bugünkü gibi şey düşünmüyor. El Garip demiş ki bugün Güney Irak ve İran'da yaşayan Sabilik veya Mandeizm inancına mensup halk Babil sürgününden dönmeyen Yahudiler olduğu tezi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu da gelecek haftaya mı bıraksak? Vallahi unuturum ben bunu gelecek hafta bırakırsak. Tamam, Ya sen devam et o zaman. şimdi antik çağda Yahudilerin kendilerinden kabul etmedikleri bir topluluk bunlar. Ama Hı bunlar hı, da Yahudi olduklarını iddia ediyorlar. Fakat bunlar sadece Tevrat'ın ilk yani asıl Tevrat yani ilk beş kitap. Ona inanıyorlar. Geri kalan şeyleri kabul etmiyorlar. İşte mezmurları ne bileyim işte Daniel kitabıdır falan var ya o kral listeler hı hı, şundan onları kabul etmiyorlar. Yani hem Yahudiler bunları kendilerine bunları kabul etmiyor ama bunlar da kendilerini aslında şeyden kabul ediyorlar. Hani o kültürün içinde kabul ediyorlar. Bir de Asurların götürdüğü kabilelerden geri dönüp tekrar yerleşenler. O yüzden Babil'deki gelişmeleri bilmiyorlar. Orada eklenen kısımları bilmiyorlar. Yani Babil sürgünden değil de Asur sürgününden geri gelenler bunlar. hı Ee, hı. tam kullanılan terim Samiri. Samiriler deniliyor bunlara. Yani tam o arkadaşın anlattıkları değil yani. Onların yani Sabiler ve Mandeizmi tam bilmiyorum. Yani Sabilik için şey de deniliyor. O Harran'daki yıldızlara tapanlara da Sabi denilir. O konuda kesin bir şey söylemeyeyim ama Asur sürgününden gelen
Samiri denilen bir halk. Yahudiler bunları kendilerine kabul etmiyorlar. Ama bunlar Tevrat'ın ilk 5 kitabını kabul ediyorlar. Ve Roma ayaklanmaları sırasında Romalılar Yahudilerle beraber bunları da sürüyor. Yani çünkü Romalılar ayrımları çok bilmediği için bunlara karışmıyorlar. Burada geçen Mandeistlerin kim olduğu hakkında ben çok bilgi sahibi değilim. O konuları benim de bakmam lazım. Tamam. Arkadaşlar epeyce soru var. Hepinizin sorusunu tekrar olmayanları tabii ki aktaracağım. Sırayla geliyorum. Soruların aktarılmasında üye olup olmamak önemli değil. Bizim kanalımız böyle bir kanal. Evet, Ali Sayın demiş ki Tevrat tarihi aktarımı gerçek tarih anlatmıyorsa soteriolojik tarih mi anlatıyor? Seçilen medeni ve manevi olaylar, isimler bir tarih ve din modeli mi oluyor? Şimdi 200 yıldır Tevrat'ta anlatılanla, daha doğrusu Kitab-ı Mukaddes bütünlük olarak alırsak gerçek tarih olduğunu savunan bir arkeoloji ve eski çağ ekolü var. Ve bunlar aslında bunların hepsinin gerçek olduğunu, sadece bizim yanlış yerlere baktığımızı, doğru kanıtları bulamadığımızı savunuyorlar. Bunun karşısında Almanya'da da Nazilerin iktidara gelmesinden hemen önceki kuşakta Tevrat'ın tamamen bir masal olduğu, bunların hiçbirine inanılmaması, güvenilmemesi gerektiğine dair bir ekol doğuyor. Yani bunu atalım gitsin, bu bir masal kitabı diyorlar Almanlar. Bu antisemitist hareketin yükselmeye başlamasıyla da bu doğrudan ilgili. Biz ikisinin arasında bir yerde duruyoruz bugün. Yani biz ne böyle Kitab-ı Mukaddes'te ne yazıyorsa evet mutlaka bu işte tarihi bir şeye işaret ediyordur. Ya da o Alman ekolü gibi ya bunların tamamı hikaye boş veren değil. Hani bunları gerçeklerin efsaneleşmiş halleri olabilir. Burada anlatılanın bir gerçek payı olabilir falan diye düşünüyoruz. Nitekim mesela işte Babil sürgününden Tevrat'ta İran Şahı Kuraş'ın, Kiros'un yani Yahudileri serbest bırakıp tekrar Kudüs'e dönmelerine izin vermesi ve tapınağın yeniden inşa etmelerine müsaade etmesi gibi olaylar hakikaten baya baya kanıtlandı yani İran tarafından gelen şeylerle de buluntu grubuyla da bazılarını kanıtlayabiliyorsunuz. Bazıları hala boşlukta. O yüzden yani Tevrat hala tamamen reddedilemeyen bir tarihi kaynaktır. Fakat böyle peşinen hani bütün orada ne yazıyorsa kabul edemiyorsun. Zaten çok da bir şey de yazmıyor. Mesela Mısır Firavun diyor, adı bile yok. Yani isteseniz de zaten çok şey kullanamazsınız. Gerçek bir tarihi metin yani çünkü Tevrat'ta hakikaten yaşadığı kanıtlanmış insan sayısı bir düzine falandır. Mesela Nabukadnezar gerçekten var yani. Çünkü Nabukadnezar falan diye Babil Kralı ismi geçiyor. Yani İbraniler biraz ismi değiştirmiş. Asurbanipal harbiden var. Esarhaddon gerçekten var. Yani Asurca çözülünce Tevrat'ta geçen bazı isimler şeyden çıktı. Mezopotamya çivi yazılarına da karşımıza çıktı. Ama yani bu her zaman böyle olmuyor yani. Bazıları da yok. Ya da kim oldukları hala belli değil yani. Töre? Yani yok ben seni dinliyorum. Geldim. Bir kesilir gibi oldu da o yüzden. Arkadaşlar bu arada Siyonizm benzeri modern tarihe dair sorular var. Onları almıyorum. Sorularınız antik Yahudi tarihiyle sınırlı kalsın lütfen. Şöyle bir soru var. Rıdvan Dalgıç demiş ki Adiabene, Kuzey Irak Yahudi Krallığı hakkında bilgi verebilir misiniz demiş. Adiabane Erbil'di galiba. Erbil'in eski adı olması lazım. Yani o konu hakkında bilgim yok ama eskiden beri bu Irak bölgesinde Kürtler arasında Barzan bölgesinde özellikle bir Yahudilerin olduğu yerleşik oldukları hikayesi vardır. Birkaç böyle kitap var piyasada. Kürdistan Yahudileri falan diye yayınlar var. Yani o alan hakkında benim çok bilgim yok. Ama bu konu hakkında var yani araştırma yapanlar var. Çok yakın bir coğrafya olduğu için neticede hem Babil sürgününden onlar Mezopotamya'nın bir halkı zaten yayılmış bir halkı. Yani şey yok yani bir bilgim yok yani hani burada anlatacak kadar. Yavuz Resim demiş ki tek tanrıcılığın kaynağının Babil Marduk inancı ile ilgili olduğu öne sürülmekte.
Musa öyküsüyle Akkadlı Sargon öyküsü örtüşmekte. Siz ne düşünüyorsunuz demiş. Ya işte bu ilk defa George Smith bu Gılgamış Destanı'nı tercüme ettiğinde 19. yüzyıldan bahsediyorum ve Alman eski yazı uzmanları Deluşlar falan bu işe el attıklarını bir baktılar ki Tevrat'taki her olay Babil, Asur ve Sümer mitlerinde var. Çamurdan yaratılma, ruh üflenmesi, işte Sargon'un sepetten çıkması, Musa'nın aynı sepette bulunması, nehre bırakılıp yani aklınıza ne geliyorsa Nuh tufanı zaten işte Ziuzutra falan diye geçiyor. Utna Piştüm diye geçiyor. Dediğim gibi 19. yüzyılda Tevrat'a şey gözüyle bakılmaya başlandı. Yani Sümer, Asur, Babil mitlerinin İbranilerce bir özeti, derlenmesi gözüyle bakıldı ve bu çok şeyi düşürdü. Yani çünkü şöyle düşün, Orta Çağ boyunca elinizde başka hiçbir antik tarihi metin olmayan bir dünya düşün. Yani Kitab-ı Mukaddes tek kaynaktı. Dünyanın yaratılışı, işte ulusların ortaya çıkışı, dillerin ya her şey ona göre açıklanıyordu. Fakat Asur, Babil bu çivi yazısı çözülünce bir bakıldı ki onun kaynakları da daha eski uzanıyor. O yüzden hani şu an eğer inançlı bir Tevrat şeyi değilseniz, hani bu işe inanan biri değilseniz buna ancak ne gözüyle bakarsınız işte arkeolojik açıdan. Genel Mezopotamya mitolojisinin tek tanrılı bir inanca doğru yorumlanması, bir yorumu. Zaten o yüzden dedim ya yani Sami düşünsel evrenin çok dışında bir şeyden bahsetmiyoruz. Hani balçıktan yaratılmak, Adem, Havva şu hepsi Mezopotamya mitolojisinde var zaten bunlar. Yani Tevrat'tan çok daha önce insanlar bunlara zaten inanıyormuş. O yüzden hani bu bir kültürel devamlılık olarak da görülebilir yani aslında. Ama tabii 19. yüzyıl inananlar için bu bir şok oldu. Ve o dönem antisemitist kampanyaya da bu nasıl diyeyim malzeme oldu. Yani biz bunları hani büyütüyorduk ama hani bu bir numara yok gibi yani. Evet. Şimdi iki tane soru var. Arka arkaya aktaracağım. Sedat Şan demiş ki bilim alanında oransal olarak Yahudilerden fazla bilim insanı çıkmasının sebebi nedir? Bu biraz güncelle alakalı ama sen hani antik Yahudi tarihi anlatıyoruz ya. O bahsettiğin, konuştuğun dönemle ilişkili olarak cevap verirsen sevinirim. İrfan Aslan da demiş ki Yahudiler ne zamandan beri bu kadar entelektüeller? Yani bahsettiğin dönemlerde o antik Yahudi tarihini başlattığın dönemler itibariyle bu durum söz konusu mu yoksa daha çok modern dönemlerle alakalı bir durum mu bu? Vallahi o eskiden beri öyle. Yani o yeni bir şey değil. Antik dönemde de demin dediğim gibi okuma yazmaya en önem veren iki toplum var Hı Akdeniz'de. hı. Biri Yunanlar, öbürü Yahudiler. Yani yazının inanılmaz derecede yaygın olduğu ve yani her normal vatandaşın okuma yazma bildiği bir toplum Yunanlılar, öbürü de Yahudiler. Bunları aşabilen bir şey yok. Yani şimdi Babil'de de yazı var ama orada çivi yazısı var ve bunu okuyabilen insan sayısı çok az. Yani toplumun tamamı böyle yazılı kültüre falan sahip değil. Ama Yunanlarda ve Yahudilerde neredeyse herkese ve onun altını çiziyorum. Kız çocuklarına hani belki o arada karambole gitmiştir. Ya okuma yazma öğretilmesi çok inanılmaz bir olay antik çağda. Hı Bunu hı. hani anlatamıyorum şu an. Yani mesela bir Yunanlı için bile çok ilginç bir şey. Yani bir Yunanlı kız çocuğuna okuma yazma öğretmez yani. Ne yapacak kız çocuğu okuma yazma? Ama Yahudi öğretiyor. Çünkü Tevrat okutacak ya. Yani Hı hı. yazılı kültüre merak var. Simyaya merak var. Böyle madenler, cevherler, işte böyle büyücülük olarak görülen ama aslında onlar işte böyle iksirler. Mesela bütün saray hekimleri Yahudidir. Selçuklu'da, Osmanlı'da, İran'da, bilmem nerede, İtalya'da hepsi böyle hatta tam böyle kral bütün Yahudileri kesecek. Hekim gider onu iyileştirir kızını o anda. Bir anda işte affa gelirler falan. Hep böyledir yani. Bizans imparatorlarının Evet. hepsi Yahudidir o. Romanos Diogenes'i gözlerini kör ettiler. Hatırlar mısın şeyden? Tarih kitaplarında. Hı Onu hı. yapan Yahudi doktordur mesela sarayın. Çünkü hatta Romanos'u çok sevdiği için kör eder gibi yapmış. Yapmamış yani gerçekten kör etmemiş falan. Falan filan. Yani müneccimler Yahudidir saraylarda. İşte böyle burçlar ne bileyim astronomi Astronomi.
Şimdi mesela Filistin'de, İsrail'de kazılar yapılıyor, Ürdün'de. 30-40 tane sinagog kazısı var şu an, güncel yani. Hepsinin tabanında şeyler çıkıyor. Mevsimler, zodyaklar, burçlar, yani takvim hesapları falan. Yani konu şey değil. Yani tabii şimdi bir Einstein yok ama o dönemde de mesela işte antik çağda Filon gibi filozoflar, Yosefus gibi tarihçiler, İslami dönemde İbni Meymun gibi, Maimonides gibi, yani büyük düşünürler falan. Yani entelektüel bir toplum. O şöyle zaten bir anda olmaz o işler. Genelde de şöyle bir Ya gelenekleri var. E, Ya söyle. 7-8 çocuk yapıyor. Bir tanesini okutuyor, öbürü 6'sı ona bakıyor, onu okutuyor. Yani hepsini okutmuyor, seçiyor. Bu dükkana bakar, bu para kazanır, bu okusun. Genelde ailenin en küçük çocuğu hani şey okutulup, yatırım en böyle zeki seçilip ona yapılıyor. Böyle bir gelenek şeyleri de var. Yani antik çağlarda da böyleler yani. Hani o yüzden de zaten işte hastalıkları da bunlar yapıyor falan filan gibi korkuluyor da. Çünkü genel entelektüel düzey şeyden farklı. Bu Toplumun geri kalanından. tefecilik, ticaret, az bir parayla, şimdi bunlar bir bavulla geliyorlar bir ülkeye. Hani böyle bir torba şeyle bir bakıyorsun, dükkanlar açıyorlar, bilmem neler, iki kuşak sonra hop oranın tercümanlık bunlar yapıyorlar. Mesela Osmanlı'nın mültezimleri falan hep Yahudidir. Vergi toplayıcıları, hesap kitap işlerini yapanlar. Şeyler Hı bilir hı. bunu. Mahkeme kayıtlarını inceleyenler bilir. Hatta Rumlar ve Ermeniler inanılmaz şikayetçidir bunlardan. Padişah ikide bir giderler. Ya bu Yahudileri başımızdan alın, bunlar bizi işte dolandırıyor falan, hep şikayet ederler. Bütün o entelektüel tayfa antik çağda da bunlarda. Yani o köklü bir gelenek. O bir anda olmuş bir şey değil yani. Hani son 100 yılda falan üniversiteye gittiler de böyle oldular gibi değil. Bu geleneksel, köklü bir şey. Son iki sorumuz Ahmet Can Balkır demiş ki, hocam kutsal şehirlerin ya da antik kutsal toprakların büyük çoğunluğu siyah meteorit üzerine inşa ediliyor. Kudüs için bu geçerli mi sevgiler demiş. Onu bilmiyorum, orada var mı? İşte demek istediği bir tanesi Mekke'de var. Hacerül Esved. O meteorittir. Bir tanesi benim memleketimde var. Kizikos'ta bir kutsal Kerapanekia adası var. Orada bir meteorit, yani buna Apollon tapınları, yukarıdan düşen göktaşı, yani demir gök Hı hı. karataş. Bunu tabii insanlar kutsallaştırmış, yani gökyüzünden bir taş düşüyor, adam artık onu gördüğü zaman. Birkaç Akdeniz'de böyle yer var ama yani Kudüs'ün seçiminde böyle bir şey var mı bilmiyorum. Yani Müslümanların Kudüs'ü kutsama sebepleriyle Yahudilerin ve Hristiyanların Kudüs'ü kutsama sebepleri biliyorsunuz ki farklı. Yani üçü de başka nedenlere dayanıyor ve birbirleriyle Hı çok hı. şey değiller, yani doğrudan rabıtalı değiller. E, Yani onun kaynağı bilmiyorum ama Kudüs, yani Yeruşalim adını tartışıyorlar. O şalimi şalomdan, yani selamdan, yani esenlik, barıştan geliyor ama önündeki Uru'nun, Asur kayıtlarında Uruşalim diye geçiyor. Tam İbranice bilenler çözemiyor onun anlamını. Yani ama muhakkak daha önce de kutsal bir yerdi. Çünkü biz şeyi biliyoruz, mesela Vatikan Roma döneminde de kutsal. Yani Hristiyanlık yokken de Vatikan o Vesta rahibelerinin, kahinlerin falan, kahinler tepesi anlamına falan geliyormuş zaten Latincesi, öyle diyorlar kelime kökü. Hı. Yani bu işler öyle değişmiyor çok kolay. Siz böyle şeyler yapıyorsunuz, programlar. Mesela işte Efes Artemis'in kentiydi. Sonra Meryem Ana'nın kenti oldu gibi. Gene bir bakire tanrıça şeyi vardı orada eskiden de. Muhtemelen öncesi de vardı. Ama biz şeyi çok iyi bilmiyoruz. Yani şimdi İbraniler geldikten sonra önceki kültürleri asimile ettikleri ve dağıttıkları için, işte dedim ya, o Filistler kimdi, Kenanlar kimdi? Onlar hakkında çok bilgimiz yok. Evet arkadaşlar, istemeye istemeye ne yazık ki bazılarını bloklamak zorundayım. Saçma sapan şeylerle gelmeyin lütfen. Emrullah Recep eşkenaz seferat farkı nedir demiş. Bunu gelecek haftaki soruların arasına alıyorum. Emrullah Recep Bey. Bunu gelecek hafta konuşalım. Bu çünkü bizim gelecek hafta konuşacağımız konulara dahil diye düşünüyorum.
Ne dersin? Ya sen bilirsin. Yavaş. Yani öyle bitiriyorsan yani Çünkü çok şey var, yani arada daha Yunan-Roma dönemini falan konuşmadan Eşkenaz Seferad'a gelmek biraz fazla zamanda zıplama olacak. evet öyle O olabilir. yüzden gelecek hafta şey yapacağız. Arkadaşlar yavaş yavaş toplayalım mı yayını? Sorularınız için çok teşekkür ederim. Benim şimdi başka bir yayına çıkmam gerekiyor. O nedenle de gidip biraz hazırlanmam da lazım. Bu arada Töre de çok yoruldu çünkü bir saat 40 dakikadır aralıksız konuşuyor ve aralıksız anlatıyor. Bu nedenle yavaş yavaş yayını toplayalım diyorum, kapatalım diyorum. Ne dersin? Tamam canım zaten sen şeye yetişeceksin. Sen önce kendi işine bak. Ben de bakacağım zaten şimdi merak etme. Tamam. Çok teşekkür ederim Töre. Çok verimli bir yayın oldu. Çok güzel bir yayın oldu. Gelecek hafta bu yayının devamını yapacağız zaten. Ve Tanrı Orta Doğu'yu yarattı serisinde gelecek hafta Antik Yahudi tarihinin 2. bölümünü konuşacağız arkadaşlar. Sizleri sorularınız ve yorumlarınızla birlikte bekliyor olacağım. Tekrar teşekkürler Töre katılımın için. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Yani sen de görüşmek üzere. Sağ ol. Hoşça kal. Evet arkadaşlar, Töre ile bu akşam ve Tanrı Orta Doğu'yu yarattı serisinde Antik Yahudi tarihinin 1. bölümünü konuştuk. Bu arada kanalımıza gelenler var. Serdar Bey gelmiş, hoş geldiniz aramıza katıldığınız için. Hacer Demirez var, siz hoş geldiniz aramıza. Güzel sorularınız ve güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Gelecek hafta devam edeceğiz zaten bu konuya. Yarın akşam ben burada olacağım. Sizlere de sorularınız ve yorumlarınızla bekliyorum yayına. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.